Yazan Sadık Hidayet. Kitabın adı Kör Baykuş. İkinci bölüm. Uyandığım yeni dünyada çevreyi, durumları yakından tanıyor, kendimi onda, eski hayatımı oluşturan çevredekinden daha rahat hissediyordum. Bu benim asıl hayatımın bir yansımasıydı sanki. Bir başka dünyaydı. Ama aşinası olduğum için kendimi hemen gene alışılageldiğim eylemler içinde buldum. Ben bir başka, çok eski bir dünyaya doğmuştum. Ama bu daha yakın, daha doğaldı bana. Şafak söküyordu. Duvardaki rafta bir yağ lambası yanıyordu. Odanın bir köşesinde bir karyola duruyordu. Fakat ben yatıp uyuyamamıştım. Her yanım alev alev yanıyordu. Kan lekeleri abamı, şalımı kirletmişti. Kanlıydı ellerim. Ateşime, başımın ağrısına rağmen bir heyecan, bir coşku vardı içimde. Kan izlerini yok etmek düşüncesinden, polisin gelip beni yakalayacağı tasarrufundan daha güçlüydü bu duygu. Zaten ne zamandır polisin eline düşmeyi göze almıştım. Bekliyordum. Ama yakalanmadan önce orada rafta duran şişedeki zehirli şarabı bir dikişte boşaltmaya da kararlıydım. Yazmak bir ihtiyaçtı. Zorunlu bir görevdi benim için. Uzun süredir bana işkence eden bu devi öldürmek istiyordum. Çektiklerimi kağıda geçirmek istiyordum. Bir iki tereddütten sonra lambayı yakınıma koydum ve yazmaya başladım şöylece. Dünyada susmaktan daha iyi bir şey yoktur. Butimar gibi olan insan daha iyi insandır diye düşündüm. Butimar bir kuştur. Deniz kıyısına çöker. Denizin bir gün kuruyacağını düşünür. Bu tasa yüzünden de su içmez hiç. Butimar deniz kıyısına çöker, kanatlarını açar, oturur tek başına. Ama ben hiç de böyle yapamam şimdi. Çünkü olmaması gereken şey oldu. Bir saate varmaz ya da hemen şimdi bir güruh sarhoş polis gelir, yakalar beni. Paçayı kurtarmaya hiç niyetim yok. İnkar zaten imkansız. Kan izlerini yok etsem de imkansız. Fakat ellerine geçmeden bir kadeh şarap içeceğim. Babamdan kalma ve duvardaki rafa koyduğum o şişeden bir kadeh şarap içeceğim. Bütün hayatımı bir salkım üzüm gibi avucumda sıkmak istiyorum. Suyunu, hayır, şarabını damla damla gölgemin kurumuş boğazına akıtmak istiyorum. Kutsal su gibi. Ama önce beni bu oda köşesine tümörler gibi, kanserler gibi azar azar yemiş bitirmiş dertlerimi kağıda geçirmek istiyorum. Çünkü düşüncelerimi daha bir düzene koyarım böylece. Yoksa maksadım bir vasiyetname mi yazmak? Hayır. Çünkü ne malım var kadıya verecek, ne dinim var şeytana verecek. Hem sonra daha nesine takılıp kalacağım bu dünyanın? Hayat denen şeyden el çektim, bıraktım. Pekala, gitsin elimden. Ben gidince de adam sende. Kim isterse okusun benim bu kağıt parçalarını. Ne gelecek umurumda ne onlar. Yazıyorsam yazmak ihtiyacı beni zorluyor da ondan. Mecburum. Düşüncelerimi hayali bir varlığa, gölgeme bindirmek baskısı pek çok hissediyorum bunu. O uğursuz gölge lambanın ışığında duvardan eğiliyor. Yazdıklarımı dikkatle okuyor. Oburca yutuyor sanki. Bu gölge besbelli benden daha iyi anlıyor onları. Fakat ben yalnız gölgemle konuşabilirim. Beni konuşmaya o zorladı. Yalnız o anlar bu usareyi, hayır, varlığımın buruk şarabını damla damla onun boğazına sıkıp akıtacak, diyeceğim ki ona, işte benim hayatım. Beni dün gören, cılız, sağlıksız bir genç adam görmüştü. Ama bugün gören saçları ağarmış, gözleri kızarmış, yarık dudaklı, kambur bir ihtiyar görür. Pencereden dışarı bakmaya korkuyorum. Kendimi aynada görmekten korkuyorum. Nereye baksam çoğalmış gölgelerimi görüyorum. Fakat iki büklüm gölgeme hayatımdan bahsedeceksem bir hikaye anlatmam gerekir. Ah, ne çok çocukluk, aşk, çiftleşme, evlilik ve ölüm hikayeleri var. Hiçbiri de gerçek değil. Kıssalar, parlak sözler yordu beni. Kendimi bu üzüm salkımını sıkmaya zorlayacağım.
Ama onda en küçük bir gerçek payı var mıdır? Bilmiyorum. Neredeyim bilmiyorum. Başımın üstündeki bu gök, üzerinde oturduğum şu bir karış toprak, Nişabura mı, Belhe mi, Benares'e mi, ona mı ait bilmiyorum. Dayandığım, güvendiğim hiçbir şey yok. Birbiriyle çelişen öyle çok şey duydum ki, o görmeler yüzünden gözlerim, eşyanın yüzeyinde, ruhu özü örten o ince ve sert kabukla aşındı. Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Hatta şimdi eşyaların ağırlığından, sabitliğinden, açık seçik gerçeklerinden şüphe ediyorum. Avludaki taş havana parmağımla vursam ve sorsam ki, sabit misin, muhkem misin? Evet diye cevap verse bilmem inanır mıyım? Başkalarından ayrılmış, bağımsız bir varlık mıyım ben? Bunu bilmiyorum. Fakat şimdi aynaya baktım. Tanıdım kendimi. Hayır, o eski ben ölmüştür. Çürümüş dağılmıştır. Ama işte aramızda hiçbir set, hiçbir engel yok. Hikayemi anlatmalıyım. Ama nereden başlasam? Hayat baştan başa kıssadır. Hikayedir. Üzüm salkımını sıkmalı ve şırasını kaşık kaşık bu ihtiyar gölgenin kurumuş boğazına akıtmalıyım. Nereden başlamalı? Çabuk çabuk kafamda dolanan düşünceler hepsi şu dakikanın ürünü. Ne günü var, ne saati, ne de tarihi. Dünün bir olayı bana 1000 yıl öncesinin bir olayından daha eski, daha önemsiz geliyor. Canlılar dünyasıyla aramda bağlar koptu kopalı, önümde biriken şeyler geçmişin anıları herhalde. Geçmiş, gelecek, saat, gün, ay, yıl hepsi aynı şey. Değişik dönemler, çocukluk, gençlik, ihtiyarlık. Benim için boş sözlerden başka bir şey değil bunlar. Bunlar sıradan insanlar için, ayak takımı için. Evet, işte aradığım kelime. Ayak takımı için. Ki onların hayatları senenin mevsimleri gibi belirli mevsimlere, dönemlere bölünmüştür. Ve onlar hayatın ılımlı kesimlerinde güvence altındadırlar. Hayat bana tek ve değişik bir mevsim oldu hep. Bu hayat bir soğuk bölgede ve sonsuz bir karanlıkta geçti adeta. Öyle ki bağrımda hep aynı alev vardı ve o beni bir mum gibi eritti. Odamı sınırlayan dört duvar arasında varlığımı ve düşüncelerimi kuşatan hisarın içinde ömrüm azar azar eriyor bir mum gibi. Hayır, yanlışım var. Ömrüm bir oduna benziyor. Ocaktan düşen bir oduna. Öteki odunların ateşinde kavrulmuş, kömürleşmiş ama ne yanmış ne olduğu gibi kalmış bir oduna benziyordu. Fakat diğerlerinin dumanından, soluğundan boğulmuş. Odam bütün diğer odalar gibi kerpiçten yapılmış. Çok çok eski binlerce evin yıkıntıları üzerine. Beyaz sıvalı duvarlarda çepeçevre bir yazı var. Türbe duvarlarındaki gibi. Bu odanın en küçük ayrıntıları beni saatlerce oyalar. Köşelerdeki örümcek ağları mesela. Çünkü yataktan çıkmaz oldum olalı bana pek baktıkları yoktu. Duvardaki ahır mıhı benim ve karımın salıncağını çekti. İleride belki başka çocukların da ağırlığını çekecek. Az ötede sıva dökülmüştür. Soyulmuş duvar şeritlerinde çok eskiden bu odada kalmış bulunmuş eşyaların, varlıkların kokusunu duyuyordum. Şimdiye kadar hiçbir cereyan ve rüzgar bu inatçı tembel katı kokuları dağıtamadı. Ter kokusu, eski hastalıkların kokusu, ağız kokuları, ayak, keskin sidik, acımış yağ, çürümüş hasır, kaygana, kızarmış soğan kokuları, ilaç, peynir, çocuk kakası kokuları, boy atan oğlanların odalardaki kokuları, sokaktan yükselen kokular, ölülerin ya da can çekişenlerin kokuları ki henüz hepsi diri ve tipik özelliklerini korumaktadırlar. Burada daha başka kokular da var. Nereden gelmiş bunlar bilmiyorum. Ama izleri hala duruyor. Odamın yanında karanlık küçük bir oda daha var. Odamdan dışarıya, ayak takımları dünyasına bakan iki pencere. Biri avluya bakıyor, ötekindense sokak görülüyor. Rey kentine bağlantım var böylece. Binlerce eğri büğrü sokakları, basık evleri, mektep ve kervansaraylarıyla
Dünyanın gelini dedikleri kenttir burası. Dünyanın en büyük kenti bilinen ve odamın gerisinde nefes alan, yaşayan kent. Köşemde gözlerimi yumdum mu, onun o karışık gölgelerini hayal ederim. Kentin köşklerinden, mescitlerinden, bahçelerinden beni etkileyen, gözümün önünde canlanan tek şeydir bu gölgeler. Dış dünyaya, ayak takımlarının dünyasına beni o iki pencere bağlar. Duvarda bir de aynam vardır ki bakar yüzümü seyrederim. Münzevi hayatımda bu ayna, benimle hiçbir ilişkisi olmayan ayak takımlarının dünyasından daha önemlidir. Kentten görüp gördüğüm, pencereme karşı bir zavallı kasap dükkanıdır ki, her gün 2 koyun satar. Ne zaman pencereden baksam, bu kasabı görürüm. Sabah erken 2 siyah lagar beygir gelir dükkanın önüne. Derinden kısa kuru öksürür bu verimli beygirler. Güdük kavruk ayakları, tırnakları, vahşi bir kanuna uyarak kesilmiş de kızgın yağa batırılmış gibidirler. İki yanlarına kesilmiş, yüzülmüş, ikişer koyun asılı. Bu şekilde gelir beygirler. Kasap yağlı eliyle kınalı sakalını sıvazlar. Zayıf cılız koyunları alıcı gözüyle inceledikten sonra işlerinden ikisini seçer. Kuyruklarını şöyle bir tartar eliyle. Sonra götürür. Dükkanında çengele asar onları. Beygirler soluyarak çeker giderler. Kasap boğazları kesik kanlı gövdeleri eller, okşar. Mavimtırak kellelerinden dışarı uğramış gözleri cam gibidir. Ve göz kapaklarını kan bürümüştür koyunların. Kasap kemik saplı bir bıçak alır. Dikkatle parça parça keser koyunları. Ve dudaklarında bir gülümseme müşterilerine satar. İşine de öylesine keyifli verir ki kendini, eminim bundan bir çeşit şehvet duymaktadır. Bizim mahalleyi mesken seçmiş, sarkık kafası, sönük gözleri, hasretli bakışlarıyla adamın ellerini izleyen sarı köpek de bilir bunu. Bu kasabın mesleğinden pek memnun olduğunu bu köpek bilirdi. Az ileride bir kemerin altında acayip bir ihtiyar oturur. Önünde geniş bir yaygı, üzerinde bir orak, 2 nal, birkaç renkli boncuk, bir bıçak, bir fare kapanı, paslanmış bir maşa, bir yazı kaşığı, dişleri kırık bir tarak, bir kürek ve kirli bir mendile sarılı çiğni bir testi. Saatlerce, günlerce, aylarca penceremden bu adamı seyrettim. Boynunda kirli bir şal, sırtında deve tüyü bir aba. Açık yakasından göğsünün ağarmış kılları görülür. Göz kapakları kavlanmıştır. İnatçı arsız bir hastalıkla kemirilmiştir. Yenmiştir adeta. Oturuşu değişmez hiç. Kolunda bir muskası vardır. Cuma akşamları sararmış dökülmüş dişleri arasında Kur'an mırıldanır. Sanırım bu yoldan sağlıyor geçimini. Çünkü kimsenin gelip de ondan bir şey satın aldığını görmedim. Kabuslarımın çoğunda karşıma bu adamın yüzü çıktı. Eminim bu yumurta biçimi usturayla kazılmış kafada, o kafayı saran sarımtırak sarık altında, o basık alın gerisinde gür yaban otları gibi fışkıran ahmakça düşünceler nelerdi acaba? Önüne serili yaygısı ve ıvır zıvır eşyasıyla hayatı arasında özel bir bağlantı olsa gerek. Kaç kere karar vermişimdir. Gideyim konuşayım ya da bir şey alayım ondan. Fakat cesaret edemedim. Süt annem söylemişti. Gençliğinde çömlekçiymiş bu adam. Ama bütün yaptıklarından bir bu testi kalmış elinde. Ve şimdi hurdacılıkla geçiniyormuş. İşte dış dünya ile bağlantılarım. İç dünyadaysa bana bir süt annem, bir de kahpe bir kadın kaldı. Ama benim süt annem onun da süt annesiydi. İkimizin ortak süt annesi. Aynı aileden değildik. Ama süt anne ikimize de süt vermişti. Aslında karımın annesi biraz da benim annemdi. Çünkü ben kendi annemi, babamı görmemiştim. Bilmedim onları. Karımın annesi olan o boylu poslu, kır saçlı kadın, o büyütmüştü beni. Karımın annesini kendi annem gibi sevdim. Onun kızıyla evlenmiştim de bu sevgi yüzünden olmuştu bu da. Annemle babam üzerine bazı şeyler duydum. Ama yalnız dadımın anlattıkları doğru görünüyordu bana. Dadım bana şunları anlatmıştı. Babamla amcam ikizmişler. Aynı gün, aynı yüzle, aynı görünüş, aynı huy, aynı ahlak,
Hatta sesleri de o kadar benzermiş ki onları ayırt etmek kolay olmazmış. Manevi bir bağ, bir duygu beraberliği de varmış aralarında. Birisi hastalansa öteki de hastalanırmış. Hani derler ya, bir elmanın yarısı o, yarısı da bu. Derken ikisi de ticaretle uğraşmaya başlamışlar. 20 yaşında Hindistan'a gitmişler. Rey mallarını orada satmak için. Türlü kumaşlar, çiçekli basmalar, pamuklu dokumalar, cübbe, şal, iğne, çanak, çömlek, baş yıkama kili, toprak, kalemdan. Babam Benares'e yerleşmiş bundan sonra. Ticaret için öteki kentlere amcamı gönderiyorlarmış. Çok geçmemiş. Babam bir bayadere aşık olmuş. Bir lingam tapınağında bir rakkaseye yani. Kızın görevi ilahın kocaman heykeli önünde raks etmek ve tapınağın işlerine bakmakmış. Sıcakkanlı bir kız, zeytuni bir teni, limon gibi göğüsleri, iri çekik gözleri, adeta birbirine bitişik ince kaşları varmış. Ve kaşlarının arasında kırmızı, yapma bir ben. Ben bu rakkaseyi, annemi yani, gözümün önüne getiriyordum. Üzerinde sırma işlemeli, renkli ibrişimden bir sarı, yüzü ve göğsü açık, başında diba bir örtü ve sonsuz gece gibi siyah gür saçları ensesinde düğümlü, el ve ayak bileklerinde bilezikler, burnuna bir altın çiçek takılı, gözleri iri siyah ve çekikti ve arzulu dişleri pırıl pırıldı. Yavaş ve ritmik hareketlerle setar, dümbelek, tambur, tep ve boru ahengine uyarak raks ediyordu. Başları sarılı, gövdeleri çıplak adamların çaldığı yumuşak monoton musiki, bağrında sihrin temkil sırlarını, Hint halkının acılarını, şehvetlerini, hurafelerini özetleyen, toplayan anlamlı bir musikiydi. Uyumlu hareketler ve şehvetli işaretlerle bayader ve bir gül yaprağı gibi açılıyordu. Omuzlarını kollarına titretiyor, eğilip bükülüyor, sonra gene toparlanıyordu. Özel bir anlamı olan ve sözsüz bir dil konuşan bu kıvrılışlar babamı kim bilir nasıl etkilemişti. Hele bu sahnenin şehvetli karakterine o kadın terinin yaydığı ve Yasemin sandal ağacı ıtırıyla karışık o buruk, keskin kokular eklenirse bu kokular uzak ağaçların reçine kokusunu hatırlatıyor. Uzak gizli duygular uyandırıyordu. İlaç dolaplarının kokusu, Hint'ten gelen ve çocuk odalarında saklanan devaların kokusu. Eski görenekleri sürdüren yerlerin bilinmeyen yağları, merhemleri. Şüphesiz bu koku benim kaynatılmış şifalı otlarımın kokusuna benziyordu. Babamdaki bütün o uzak ve ölü anıları canlandırmıştı. Rakkaseye öyle vurulmuştu ki babam, din değiştirmiş, lingam dinine girmiş, bir zaman sonra da genç kız gebe kalmış ve tapınaktan atılmıştır. Ben doğduktan az sonra amcam Benares'e dönmüş. Duyguları ikiz kardeşimin duygularına bağlı sanki. Rakkaseye bu kez de çılgıncasına o vurulmuştu. Babamla ortak oldukları dış ve iç benzerliklerden de yararlanarak muradına da çabuk ermiş. Ama annem anlamış ve açığa vurmuş sırrı. Kararı kobra yılanı vermeliymiş. Yoksa ikisini de bırakıp gidecekmiş annem. Hangisi sağ kalırsa onun olacakmış annem. Sonuç şöyle anlaşılacakmış. Babamla amcamı bir kobra ile karanlık bir yere kapatacaklarmış. Yılanın ısırdığı bağıracak tabii. O zaman yılancı kapıyı açacak, ötekini dışarı alacak ve rakkase bu sağ kalanın karısı olacakmış. Kardeşiyle zindana kapatılmadan önce babam son bir defa raks etmesini istemiş annemden. Kutsal tapınak raksını istemiş. Kabul etmiş rakkase ve yılancının kavalı eşliğinde raks etmiş. Odayı bir meşale aydınlatıyormuş. Çok uyumlu, çok anlamlı, çok kıvrakmış hareketleri annemin. Kobra gibi kayıp gidiyor, eğilip bükülüyormuş. Raks sona erince babamla amcam kobra ile birlikte özel odaya kapatılmış. Beklenen acıklı feryat yerine bir inilti duyulmuş. Korkunç kahkahalar kesmiş bu iniltiyi. Sonra çılgınca bir haykırış. Kapıyı açmışlar, amcam çıkmış dışarı. Yüzü bir ihtiyar yüzü ve saçları, şiddetli korku, yılanın sürünürkenki hışırtısı, öfkeli tıslayışları, çakmak çakmak gözleri, zehirli dişlerinin gövdesinin görünümü,
Uzun boyunun kaşık biçimi küçük bir yumrudan sona erişi, minicik bir kafa. Vahşetin şiddetinden amcam, saçları beyaz çıkmış zindandan dışarı. Rakkase sözünde durmuş. Amcamla evlenmiş. En korkuncu şurası ki kurtulan hangisiydi, babam mı, amcam mı? Bu hiçbir zaman tam bilinememiş. Yapılan deneme sağ kalanın zihnini öyle alt üst etmiş ki zavallı adam bütün hafızasını kaybetmiş. Çocuğu yani beni tanımamış. Onun amcam olduğunu da bundan tahmin etmişler. Bütün bu olaylar içten içe benim kaderimle bağlantılı değil mi? O korkunç kahkahanın yankısı, o yılan deneyiminin vahşeti, her ikisi de bende bir iz bırakmadı mı? O gün bugündür ben boşuna ekmek yiyorum. Lüzumsuz, bigane bir adamım ancak. Sonra amcam ya da babam Rakkasi'yi ve beni alıp işlerini takibe R'ye gitmiş ve beni kız kardeşine yani halama emanet etmiş. Süt annem anlatmıştı. Annem ölürken halama içine kobra zehri katılmış bir şişe şarap vermiş ve şişeyi benim için saklamasını rica etmiş. Bir bayader oğluna bundan daha değerli bir yadigar bırakabilir mi? Erguvani şarap, ölüm iksiri, edebi huzur kaynağı. Mümkündür. Annem de hayatını bir salkım üzüm gibi sıktı bana. Babamı öldürmüş o zehir katkılı şarabı bıraktı. Hediyesinin ne değerli olduğunu şimdi anlıyorum. Acaba annem sağ mıdır? Ben şimdi bu satırları yazarken o belki uzak bir Hint kentinde bir meydanda, bir meşale aydınlığında bir kobra tarafından ısırılıyormuş gibi kıvranışlarıyla raks ediyordur. Kadınlar, çocuklar ve çıplak adamlar merakla çevresinde bir halka olmuşlardır. Babam ya da amcam saçları beyaz, sırtı kambur, bir kenara çökmüş onu seyrediyor ve o zindanı düşünüyorlardı. Kızgın yılanın sürünürken çıkardığı hışırtı, tıslayışlarını, baş kaldırışını, çakmak çakmak gözlerini, bir kaşığa benzeyen boynunu ve o boyunda bir gözlüğe benzeyen karanlık, kül rengi damgayı düşünüyor ve belki de bu şekilde geçiriyorlardı zamanlarını. Hasılı ben daha süt çocuğuymuşum. Dadımın kucağına vermişlerdi beni o zamanlar. Dadım halamın kızını yani o kahpeyi de emzirmiş. Halam büyütmüş beni. Alnı kır saçlarıyla kaplı, boylu poslu o kadın büyütmüştü beni. Halamın kızıyla o kahpeyle aynı evde büyüdüm. Aklım erince halamı anne bildim. Onu öyle sevdim ki sonradan sırf ona benziyor diye kızıyla yani süt kardeşimle evlendim. Yani mecbur oldum onu almaya. Fakat bu kız kendini bana bir kere verdi. Bunu hiçbir vakit unutamam. Anasının ölüm döşeğinde vermişti. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi. Herkes uyumuştu. Ölüye son defa veda etmek için don gömlek kalkmıştım. Odasına gitmiştim. Başucunda 2 kâfur mumu yanıyordu. Vücuduna şeytan girmesin diye karnının üzerine bir Kur'an koymuşlardı. Yüzündeki örtüyü kaldırdım. O vakur ve çekici haliyle gördüm halamı. Dünyanın bütün ilişkilerini yüzünde toplamıştı sanki. Öyle bir hal ki önünde diz çöktüm. Gene de ölüm bana pek olağan ve tabii geliyordu. Ölünün ağız kenarlarında alaycı bir gülümseme vardı. Elini öpüp odadan çıkacaktım ki başımı çevirip bakınca çok şaşırdım. Şimdi karım olan o kahpe içeri girmişti. Ölmüş annesinin gözü önünde hem de nasıl hırslı bu şekilde sarıldı yapıştı bana. Beni kendine çekti. Nasıl da ateşli öptü. Öptü beni. Utancımdan yer yarılsaydı da içine girseydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ölü, dişleri kilitli, bizimle alay eder gibiydi. Gülümseyişi anlam değiştirmişti. Elimde olmadan kızı kucakladım. Öptüm. Ama o anda bitişik odanın perdesi aralandı. Halamın kocası yani kahpenin babası girdi içeri. Kampurdu. Boynuna bir şal bağlamıştı. Kuru, sinir bir kahkaha attı halamın kocası. Tüyleri diken diken eden bir kahkaha. Gülmekten omuzları sarsılıyor fakat bizden yana bakmıyordu. Utancımdan yer yarılaydı da yerin dibine geçseydim.
Gücüm yetseydi bizi alaycı alaycı seyreden ölüye yaman bir tokat aşk ederdim. Ne ayıp, ne iğrenç. Korkup kaçtım odadan. Bu kahpe yüzünden. Belki bu işe zorlamışlardı onu. Mecbur olayım da onunla evleneyim diye. Süt kardeşi olmama rağmen ailenin şerefini kurtarmak için onunla evlenmem gerekiyordu. Çünkü kız bakire değildi artık. Ben bilmiyordum. Ben nereden bilebilirdim? Yalnız ima etmişlerdi bana. Gerdek gecemizde yalnız kaldığımız zaman yalvardım, yakardım ona. Razı olmadı. İnat etti. Soyunmadı. Ay başılıyım dedi. Beni yaklaştırmadı yanına. Lambayı söndürdü. Odanın öbür köşesine gitti. Yattı uyudu. Söğüt yaprağı gibi titriyordu. Hani sanki kendisini bir canavarla birlikte bir hücreye kapatmışlardı. Kimse inanmaz. Zaten inanılır gibi değil. Hiç değilse dudaklarından öpsem. Ona bile bırakmadı. İkinci gece, ilk geceki gibi aynı yerde kuru toprakta yattım. Ertesi geceler de öyle. Elimden bir şey gelmedi. Hasılı, uzun süre odanın bir ucunda kuru toprakta uyudum. Kim inanır buna? 2 ay, hayır, 2 ay 4 gün. Onun uzağında hep yerde uyudum. Ona yaklaşmaya cesaret edemeden. Kızlık çarşafı işini güvercin kanıyla önceden ayarlamıştı. Gelinin bakireliğinin kanıtı olarak gerdek gecesinin sabahı kanlanmış yatak çarşafını kız ve erkek tarafının yakınlarına göstermek geleneği bizde de vardır. Kırsal bölgelerde bugün de hala vardır. Beni daha da maskara edebilmek için bunu yapıyordu. Belki de kendisinin ilk sevişme gecesinden sakladığı çarşaftı bu. Herkes kutlamıştı beni. Göz kırpmışlardı bana. Herhalde şöyle dediler işlerinden. Delikanlı kaleye girdi dün gece. Ve ben sineye çektim. Şapşallığıma gülerlerdi. Günün birinde hepsini yazmaya ant içtim. Çok geçmeden sağda solda aşıkları olduğunu anladım. Hiç şüphesiz daha hocanın birkaç Arapça söz mırıldanıp kendini bana nikahladığı, verdiği dakikadan itibaren beni beğenmemişti. Serbest olmak istiyordu. Sonunda bir gece zor kullanmaya karar verdim. Tasarımı gerçekleştirmeye kalkınca şiddetle karşı koydu. Elimden kaçmayı, kurtulmayı başardı. O gece onun yatağında yatmaktan başka bir tatmin yolum yoktu. Teninin sıcaklığını, kokusunu emmiş, içmişti yatak. İçinde dilediğim gibi debelendim durdum. Ömrümde ilk kez rahat uyudum. O geceden sonra da odasına ayırdı. Akşamları geldiğimde onu evde görmüyordum. Yoksa çekip gitmiş miydi? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Yalnızlığa, ölüme mahkumdum nasıl olsa. Her fırsatta aşıklarıyla temaslar kurmaya kalktım. Kimse inanmaz bana. Fakat birisinden hoşlandığını öğrenir öğrenmez adamın peşine düştüm. Neler yapmadım neler. Kendimi aşağıladım. Şaklabanlıklar ettim. Ahbap oldum onlarla. Yaltaklandım. Ne diller dökmedim. Hem de ne aşıklar. İşkembeci, fakih, ciğerci, müftü, tüccar, feylesof ki isimler ve lakaplar değişik. Ama hepsi de bir sürü fasarya adam. İşte bunları bana tercih etmişti. Kendimi nasıl da küçültüyor, iki paralık ediyordum. Kimse inanmayacak. Çünkü karımı elimden kaçırmaktan korkuyor, bu işin yolunu yordamını, kadın tavlama ilmini karımın aşıklarından öğrenmek istiyordum. Ama ancak zavallı bir pezevenktim ben. O ahmaklarsa sakalıma gülüyorlardı benim. Hem ben nasıl aşağılık adamlar gibi olabilirdim ki? Şimdi, şimdi anlıyorum. O bu herifleri yüzsüz, ahmak ve kokuşmuş oldukları için seviyordu. Onun aşkı pislik ve ölümle aynı şeydi aslında. Ben onunla gerçekten yatmak istiyor muydum? Benim başımı döndüren dış görünüşü müydü yoksa? Yoksa onda uyandırdığım tiksinti miydi? Tavırları, davranışları mıydı yoksa? Çocukluğumdan beri annesine olan sevgim ki, yoksa bütün bunlar iç içe geçen tek şeyler miydi? Hayır, bunları bilmiyorum.
Yalnız bildiğim bir şey var ki bu kadın, bu kahpe, bu cadı ruhuma hangi zehri damlatmıştı ki onsuz olamıyordum. Tenimin her zerresi onun her zerresine aşrediyordu. Her zerrem açlığını haykırıyordu. Onunla herkeslerden uzak, kayıp bir adada yalnız kalabilmeye can atıyordum. Odamın duvarları gerisinde soluyan, kıpırdaşan, keşfeden bütün o it kopuk takımını silip süpürecek bir deprem, bir tufan, bir yıldırım özlüyordum. Hepsi giderdi. Ben kalırdım onunla. Fakat kaldık diyelim. O gene bana herhangi bir hayvanı, bir Hint yılanını, bir ejderi ye tutmaz mıydı? Onunla bir gece geçirmek, sonra ikili ölüm, birbirimizin kollarında. İşte buydu en büyük muradım. Kahpe, bana işkence etmekten keyif, lezzet duyuyordu adeta. Beni yiyip bitiren derdim, bana yetmezmiş gibi, sonunda bir iş de göremez yapamaz olmuştum. Sokağa da çıkmaz oldum. Canlı cenazeydim sanki. Aramızdaki sırrı kimse bilmiyordu. Azar azar ölüme gittiğimi gören ihtiyar dadım çıkıştırıyordu bana. O kahpe yüzünden herkesin arkamda fısıldaştıklarını duyuyordum. Bir çare kadın bu divane kocaya nasıl tahammül ediyor? Haklıydılar. Ne hallere düştüğümü kim nereden bilecek? Aynada bakıyordum kendime. Yanaklarım kızarmıştı. Kasap dükkanında asılı etlerin rengiydi bu. Çok ateşim vardı. Gözlerimde baygın sönük acılı bir ifade. Hoşlanıyordum bu yeni halimden. Gözlerimde ölümün gölgesini görmüştüm. Anlamıştım öleceğimi. Yok kurtuluş. Daha sonra hekim çağrıldı. O rezilliklerin hekimi, bizim ailenin hekimi, dediğine göre hepimizi o büyütmüş. Başında sarımtırak bir sarık, çenesinde 3 tel sakal, geldi. Dedemi kuvvet macunlarıyla gençleştirmiş, beni su tereleriyle semirtmiş, halama da kuvvetlenmesi için saplarıyla birlikte hıyar çemberler yutturmuş olmakla övünüyordu. Geldi. Başucuma oturdu. Nabzıma baktı. Dilime baktı. Eşek sütü ve arpa suyu salık verdi. Günde 2 kere de günlük ve zırnıkla tütsülenecekmişim. Dadıma da bir sürü acayip garip tertipler, kaynamış şifalı sular, merhemler vermişlerdi. Zafa otu, zeytinyağı, meyan kökü, kafur, baldıran kara, papatya çiçeği, keten tohumu, çam fıstığı ve diğer süprüntüler. Durumum kötüleşti. Kırışmış yüzü, kırlaşmış saçlarıyla dadım ki onun da dadısıydı. Odama geliyor, başucuma oturuyor, alnıma soğuk tülbentler koyuyor, bana kaynamış bitki suları getiriyordu. Bana kendi çocukluğumdan bahsediyor, karımın çocukluğunu anlatıyordu. Örneğin karım daha beşikteyken sol elinin tırnaklarını kemirirmiş kanatıncaya kadar. Bazen masallar anlatıyordu. Bu masallar beni kendime getiriyor, bana çocuk ruhumu iade ediyordu. O uzak çağın anılarını çağırıyordu sanki. Karım ve ben henüz pek küçüktük. Çok iyi hatırlıyorum. O 2 kişilik geniş salıncağa yatırıldığımızda dadım bize gene de bu masalları anlatırdı. O zaman bana inanılmaz görünen bazı kısımları şimdi çok olağandı benim için. Hastalık bende yeni bir dünyanın doğmasına sebep olmuştu. Sağlıklıyken tasarlanamayacak hayaller, renkler ve arzularla dolu bir dünyaydı bu. İçimde tarifsiz bir keyif ve ıstırapla bu masalları yaşıyor, kendimi tekrar tekrar çocuk hissediyordum. Hatta şimdi bunları yazarken gene de o duygulardayım sanki. O yaşantılar şu ana bağlı. Geçmişin malı değil. Sanki çok eski insanların bu gibi masalların aracılığıyla sonraki kuşaklara geçmiş o hareketleri, düşünceleri, arzu ve adetleri bizim hayatımızın gereklilikleriydi sanki. Binlerce yıl önce aynı sözler konuşuldu. Aynı çiftleşmeler oldu. Aynı çocukluk acıları yaşandı. Acaba bir baştan bir başa hayat, gülünç bir kıssa, inanılmaz ve ahmakça bir masal değil miydi bunlar? Acaba ben kendi masalımı yazmıyor muydum? Fakat masal, her anlatanın miras aldığı ruh durumunun sınırları içinde
Tasarlayıp da eremediği dilekler için bir çözümdü sanki. Bir kaçış yoluydu ancak. Ah, cahil çocukluk dönemimdeki gibi mışıl mışıl uyumak. Dağdağsız, rahat uyku. Uyandım ki yanaklarım kızarmıştı. Kasap dükkanında asılı etler gibi vücudum alev alev yanıyordu. Öksürüyordum. Hem de ne derin, korkunç bir öksürüktü. Gövdemin hangi gizli oyuklarından çıktığı bilinmeyen, sabahın köründe kasaba o yüzülmüş koyunları getiren lagar beygirlerine benzeyen bir öksürüktü. Çok iyi hatırlıyorum. Karanlıktı çok. Birkaç dakika kendimden geçmiş öylece kalmıştım. Kendi kendimle konuşuyor, uykuyu bekliyordum. Hissediyordum, emindim. Tekrar çocuk olmuştum. Salıncakta uyumuştum. Birisi vardı hemen yanı başımda. Evdekiler çoktan uyumuşlardı. Şafak söküyordu. Ve hastalar bilirler. O anda hayat dünyanın sınırlarından ötelere çekilir gibidir. Kalbim küt küt atıyordu. Ama bir korku duymuyordum. Açıktı gözlerim. Ama kimseyi görmüyordum. Çünkü hayli koyu ve yoğundu karanlık. Birkaç dakika geçti. Nahoş bir düşünce yandı söndü kafamda. Bu odur belki. Aynı anda soğuk bir elin yanan alnıma değdiğini hissettim. Ürperdim. 2-3 kez sordum kendi kendime. Azrail'in eli olmasın bu. Sonra uyumuşum. Sabahleyin uyanınca dadım söyledi. Kızı gelmiş. Karım olacak kahpeden söz ediyordu. Başucuma gelmiş. Başını dizine koymuş. Bir çocuk gibi sallamış beni. Sözde analık duygusu uyanmış içinde. Keşke o anda ölseydim ben. Karnında taşıdığı çocuk ölmüş müydü yoksa? Acaba doğmuş muydu o çocuk? Bunları bilmiyorum. Her an bana mezardan daha dar, karanlık olmaya başlamış bu odada vaktimi, karımı beklemekle geçiriyordum. Ama o hiç gelmiyordu. Ben bu hallere onun yüzünden düşmemiş miydim? Şaka değil. 3 yıl, hayır, 2 yıl 4 ay oldu. Ama nedir günler, nedir aylar? Benim için bir önemi yok onların. Mezarda olan için zaman önemli bir şey değildir. Zaman anlamını kaybeder. 2 yıl 4 aydır bu oda benim hayatımın ve düşüncelerimin mezarı oldu. Bu sesler, bu gürültüler ve bütün diğerlerinin bu hayat belirtileri, bu ayak takımının hayatı ki bedence ve ruhça aynı soydandır hepsi. Bana pek acayip, pek anlamsız geliyordu bunlar. Yatağa düşeli öyle garip inanılmaz bir dünyada uyanmıştım ki o aşağılıkların dünyasına ihtiyacım yoktu artık. Ondaki bilinmezlikleri bir bir anlamaya kendimi adeta mecbur hissediyordum. Geceleri derin boş uykuya gömülmeden önce varlığım iki dünyanın arasında dalgalarla çırpınırken hülyalara dalıyordum. Bir anda kendiminkinden farklı bir varlığa aşıp geçiyordum sanki. Bir başka hava soluyor, kendimden kaçmak, kaderimi değiştirmek ister gibi uzaklara gidiyordum. Ancak gözlerimi yumunca gerçek dünyam çıkıyordu karşıma. Bu hayal görüntü kendi özel hayatını yaşıyordu. Dilediği gibi yok oluyor, yeniden ortaya çıkıyordu. İrademin dışındaydı olanlar. Ama bu da keskin değil. Gözlerimin önünde canlanan sahneler, rüyalardaki görüntüler değildiler bunlar. Çünkü uyku alıp götürmemiş oluyordu beni henüz. Bu sessizlik, bu huzur içinde görüntüleri inceliyor, karşılaştırıyordum. Bana öyle geliyor ki ben şimdiye kadar kendimi tanımamışım. Şimdiye kadar tasarladığım haliyle dünya değerini yitiriyor, geçersizleşiyordu. Gecenin de söz. Dünyanın yerine gecenin karanlığı hüküm sürüyordu. Bana öğretmemişlerdi geceye bakmayı, geceyi sevmeyi. Bu anlarda kollarıma söz geçirebilir miydim bilmiyorum. Öyle sanıyordum ki elim kendi haline bıraksam bilinmez bir dürtü etkisinde kendiliğinden kımıldamaya başlar. Gövdemi sürekli denetlesem, iradesizce bütün dikkatimi ona yöneltsem beklemediğim bazı hareketlerle karşılaşabilirdi. Uzun zamandır bende diri diri dağılmakta,
parçalamakta olduğum duygusu belirlenmişti. Yalnız cismim değil, ruhum da. Aralarında bir uyuşma olmaksızın kalbimle sürekli zıt gidiyorlardı. Garip bir dağılma, bölünmeden geçiyordum sürekli. Bazen bir şey düşünüyor, buna kendimi de inandırıyordum. Bazen içimde kendime karşı bir acıma duygusu beliriyor ama aklım ayıplıyordu beni. Birisiyle konuşsam, bir şey yapsam, türlü konularda söze karışsam, gönlüm başka yerde oluyordu, aklımsa başka yerde. Ve ayıplıyordum kendimi. Dağılan, çözülen bir kitleydim ben. Sanki hep böyleydim ben. Böyle de kalacaktım. Acayip, biçimsiz bir karışım. Dayanılmaz bir şeydi bu. Gördüğüm, aralarında yaşadığım insanların uzağındaydım. Bir dış benzerlik, hem uzak hem de çok yakın bir benzerlik. Beni gene de onlara bağlıyordu. Ancak hayatın ortak ihtiyaçları duyduğum şaşkınlığı azaltıyordu. Ama hepsinden çok gücüme giden şu benzerlikti ki karım olacak kahpeden benim gibi onlar da hoşlanıyor ama karım beni bırakıp onlara koşuyordu. Bizlerden birinde bir şeyler eksikti besbelli. Adını kahpe koydum. Çünkü hiçbir isim bundan daha uygun olmaz. Karım demek istemiyorum. Çünkü karı koca olamazdık biz. Kendimi yalanlamış olurdum. Ben ezelden beri kahpe demiştim ona. Bu ismin benim için apayrı bir çekiciliği var. Ben onunla evlendimse önce o bana geldi de ondan. Hem de hileli. Fesatlı bir gelişti bu. Hayır, hiçbir meyli yoktu bana. Onun zaten bir kimseye yakınlık duyması, bağlanması mümkün müydü? Hırslı bir kadın ki bir erkek şehvet için, öteki erkek gönül eğlendirmek için, bir erkek de işkence etmek için gerekli ona. Hatta sanmam ki bu üçlemeyle yetinsin. Ama beni kesinlikle işkence etmek için seçti. Eh, daha da iyisini bulamazdı yani. Ama ben onunla annesine benzediği için evlendim. Bana da benziyor az çok diye evlendim. Ama şimdi sevmekle de kalmadım. Belki vücudumun her zerresi onu istiyordu. Hele gövdemin ortası. Çünkü gerçek duygularımı aşk gibi, alaka gibi, ilahiyat gibi mevhum örtülerin arkasına saklamak istemiyordum. Edebiyat oyunları tat vermiyor bana. Sanıyorum ki peygamberlerin başları etrafına çizdikleri haleler gibi bir hale veya ışık çemberi gövdemin ortasında çepeçevre titreşimler yapmaktaydı. Bir çember de onun gövdesinin ortasındadır. Ve benim sağlıksız hasta ışık çemberim onunkini istiyor, var gücüyle onu kendine çekiyordu. Biraz düzelince çekip gitmeye karar verdim. Gideyim, kaybolayım dedim. Öleceğini anlayan uyuz bir köpek gibi. Öleceğine yakın bir yerlere saklanan kuşlar gibi. Sabah erkenden kalktım. Giyindim. Rafta 2 çörek vardı. Onları aldım. Kimseye duyurmadan evden çıktım. Tutsağı olduğum sefaletten kaçıyordum. Sokaklarda belli bir amacım olmaksızın rastgele yürüyor, para ve şehvet peşinde koşan o tamahkar suratlı ayak takımı arasında rahat, umursamaz geçiyordum. Onları görmeye ihtiyacım yoktu. Biri ötekinin kopyasıydı. Ağzı asılı bir avuç bağırsaktan oluşuyorlardı. Cinsel organlarında bitiyordu bu bağırsak. Birden kendimi çevikleşmiş, hafiflemiş hissettim. Bacak kaslarım tasavvur edemeyeceğim kadar sert ve çabuk çalışıyordu. Varlığın bütün bağlarından kurtulmuştum. Omuzlarımı kaldırıyor, dik tutuyordum. Çocukluktan kalma bir alışkanlıktı bu. Üzerimden bir yükü, bir sorumluluğu atınca hep aynı hareketi yapardım. Güneş yükselmişti. Yakıp kavuruyordu. Issız sokaklara sapmıştım. Yol üstü acayip garip geometrik şekillerde kübik prizma biçimi, konikesi kül rengi evler görülüyordu. Basık karanlık pencereli evler, harap, sahipsiz, eğriti pencereler, bu evlerde hiçbir zaman hiçbir canlı varlık oturmamıştı sanki. Güneş, duvar gölgelerinin kenarlarında bir kısımlı altın bir ustura gibi kesip atıyordu sanki. Eski ağarmış duvarlar arasında sokaklar uzuyor, sessiz ve dilsizdi her şey. Sanki bütün unsurlar
Yakıcı havadaki kutsal huzurun kanununa, sessizliğin kanununa saygılıydı gibi. Her yerde gizli sırlar olduğu seziliyordu. Öyle ki ciğerlerim solumaya cesaret edemez olmuşlardı. Ansızın farkına vardım. Kent kapısından çıkmıştım. Kırlardaki çalılar parlak gün ışığında safran sarısına boyanmışlardı. Gökyüzü derinliklerinde güneş, sıtmalı bir göz gibi suskun, cansız toprakları ışınlarını boşaltıyordu. Buranın toprağında, bitkilerinde bambaşka bir koku vardı ve öyle güçlüydü ki kokladıkça çocukluğumun bazı dakikalarını hatırlıyordum. O çağın yalnız davranışlarını değil, sözlerini değil, belki bir an bütün o dönemi ta içimde hissediyordum. Sanki daha dünmüş gibi, kayıp bir dünyaya yeniden doğmuş gibi tatlı bir baş dönmesine bıraktım kendimi. Bu duygu eski tatlı bir şarap gibi. Damarlarından, sinirlerinden geçip bütün vücuduma yayılan bir sarhoşluk verdi bana. Kırlardaki dikenleri, taşları, ağaçları, küçük öbeklerde kekikleri tanıdım. Otların aşina kokusunu tanıdım. Geçmiş günlerin anılarına daldım. Ama bütün o anılar bir efsunla sanki benden uzaklaşmış, kendi bağımsız hayatlarına karışıyorlardı. Ben sadece uzak ve biçare bir seyirciydim. Onlarla aramda derin bir uçurum açılmıştı. Anlıyordum bunu. Bugün boştu kalbim ve çalılar, bitkiler o zamanlardaki gibi büyülü kokularını yitirmişlerdi. Anlıyordum. Servilerin arasında boşluklar, fasıllar belirmiş, tepeler kavruklaşmıştı. Ben eski ben değildim. Çağırsaydım, getirseydim de konuşsaydım onunla. Duymaz, anlamazdı beni. Yüzü, eskiden tanıdığım bir adamın yüzü olurdu da benim yüzüm olmazdı. Benim bir parçam bile olamazdı. Dünya, ıssız yassı bir ev gibi görünüyordu gözüme. Ve ben bağrımda bir acı duyuyordum. Evin bütün odalarını yalın ayak dolaşmak zorundaydım sanki. Odanın birinden ötekine geçmiş, sonuncu odaya girip de o kahpeyle karşılaşınca ardımdaki kapılar kendiliğinden kapanıvermişti. Yalnız köşeleri karanlığa gömülü duvarlardaki titrek gölgeler, zenci cariye ve köleler gibi çevremde bekliyor, gözetliyorlardı beni. Suren ırmağı yakınlarına gelmiştim. Önümde çıplak bir dağ belirdi. Katı, kuru görünümü dadımı hatırlattı bana. Aralarında ne bağ var bilmiyorum. Dağın kenarından geçtim. Tepelerle çevrili küçük ve hoş bir yere vardım. Toprak, öbek öbek, mavi gündüz sefalarıyla kaplıydı ve dorukta kalın kerpiçten yapılmış yüksek bir kale görülüyordu. Yorulmuştum. Süren kıyısına geldim. Yaşlı bir servi dibine. Kuma oturdum. Issızdı. Sessizdi çevre. Şimdiye kadar kimse buralara ayak basmamış gibi geldi. Birden servi gerisinden küçük bir kızın belirdiğini ve kaleye doğru gittiğini gördüm. Üstünde çok ince, hafif, belki ipek siyah bir entari vardı. Sol elinin tırnaklarını ısırıyordu. Kendini kaptırmış, kös kös yürüyordu. Ben bu kızı eskiden görmüş tanıyordum sanki. Ama kimdi? Uzaktaydım. Güneşe karşıydım. Çıkaramıyordum. Birden gözden kayboldu. Afallamıştım. Kıpırdayamıyordum. Ama işte bu kez kendi gözlerimle görmüştüm. Karşımda yürümüş ve gözden kaybolmuştu. Gerçek bir varlık mıydı? Yoksa bir vehim, bir kuruntu mu? Rüya mı görmüştüm? Uyanıkken miydi? Hatırlamaya çalıştım ama boşunaydı. Sırtımdan garip bir ürperti geçti. Kalenin bütün gölgeleri birden canlanmış gibiydiler. Belki çok eskiden eski Rey kentinde yaşamış insanlardan biriydi bu genç kız. Çevre birdenbire aşina geldi bana. Çocukluğumda bir sizdehbeder günüydü. Ben buraya gelmiştim. Karımın annesiyle ve o kahpeyle gelmiştim. Servilerin etrafında az mı koşmuştum? Oyunlar oynamıştım onunla. Sonra başka çocuklar da katılmışlardı bize. Fakat şimdi tam hatırlamıyorum. Irmak kıyısında o kahpeyi kovalıyordum ki birden ayağa kaymış, suya düşmüştü. Sudan çıkarmışlar, üstünü değiştirmek için bir servinin arkasına götürmüşlerdi. Peşlerinden gittim. Önüne bir başörtüsü tutturmuşlardı. Ama ben bir ağacın arkasında gizlice gördüm bütün vücudunu.
Gülüyor, sol elinin işaret parmağını ısırıyordu. Beyaz bir atkıya sardılar onu ve ince siyah entaresini güneşe serdiler. Sonra yaşlı servinin dibine kumlara uzandım. Rüyaların kesik kopuk anlaşılmaz sözleri gibi şırıldıyordu su. Ellerimi kendiliğinden nemli sıcak kuma soktum. Avuçlarımda sıktım nemli sıcak kumları. Suya düşmüş de çamaşırları değiştirilen bir kız vücudunun diri eti gibiydi kum. Bilmiyorum ne kadar vakit geçti. Sonunda kalktım. Kendiliğimden yola koyuldum. Sessiz ve sakin her taraf. Yürüyor fakat etrafımı görmüyordum. İrademin dışında bir kuvvet beni yürümeye zorluyordu. Bütün dikkatim ayaklarıma toplanmıştı. Ben yürümüyor, kayıyor, süzülüyordum adeta. Kendime gelince farkına vardım. Gene kentteydim. Kentte. Kayınpederimin evinin önünde. Niçin buraya gelmiştim? Bilmiyorum. Karımın küçük kardeşi, yani kayınbiraderim, eşikte oturuyordu. Bir elmanın yarısı oydu, yarısı bu. Aynı dar, çekik Türkmen gözleri, çıkık yanaklar, buğday rengi ten, şehevi bir burun, zayıf bir yüz, sol elinin işaret parmağını da ağzına sokmuştu. Kendiliğimden yaklaştım ona. Cebimdeki 2 çöreği çıkardım. "Şahcan, sana gönderdi," diyerek verdim ona. Çocuk annesinin yerine karıma Şahcan diyordu. Dar çekik gözleriyle çok şaşırmış, duraklayarak aldığı çöreklere baktı. Eşiğe oturdum. Çocuğu kucağıma aldım. Sıktım göğsümde. Sıcacıktı teni. Ayakları baldırları karımınkine benziyordu. Aynı rahat davranışlar. Ağzı babasının ağzını andırıyordu. Ama babasınınki bana tiksinti veriyordu. Çocukta da hoşuma gidiyordu. Bu aralık dudaklar uzun sıcak bir öpüşten sanki yeni ayrılmışlardı. Karımınkine benzeyen bu yarı açık ağzı öptüm. Bir salatalık gibi buruk ve serinletici bir lezzetteydi bu dudaklar. O kahpenin dudakları da aynen böyle tatlıydı mutlaka. O anda gördüm çocuğun babasını. O kambur ihtiyarı, boynunda bir şal evden çıkıyordu. Bana bakmadan az ötemden geçti. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle kesik kesik gülüyor, gülüşünün şiddetinden omuzları sarsılıyordu. Utancımdan yer yarılaydı da yerin dibine girseydim. Güneş batmak üzereydi. Ayağa kalktım. Kendiliğimden evin yolunu tuttum. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi görmüyordum. Bilmediğim, tanımadığım bir kentte yürüyordum sanki. Geometrik şekillerde acayip garip evler, kesik kopuk eciş bücüş evler, ıssız siyah pencereleriyle çevremi sarmışlardı. Sanki hiçbir zaman bir canlı yaşamamıştı bu evlerde. Beyaz duvarlarından sağlıksız bir ışık saçılıyor ve garip şey, inanamayacağım bir şey, ne zaman bu duvarların önünde dursam, aya karşı gölgem büyük yoğun bir duvara düşüyordu. Fakat başsız bir gölgeydi bu. Gölgemin başı yoktu. Duymuştum bunu. İnsan gölgesini duvarda başsız görürse hemen o yıl ölürmüş. Korkmuş şekilde eve gittim. Odama sığındım. Az sonra burnumdan kan gelmeye başladı. Çok kan kaybettim. Bitkin düştüm. Yatağa girdim. Dadım meşgul oluyordu benimle. Uyumadan önce aynada kendime baktım. Felaketti yüzüm. Harap ve cansızdı. O kadar bozulmuştu ki kendimi tanıyamadım. Yatağa girdim. Yorganı başıma çektim. Uzun süre sağa sola döndükten sonra yüzümü duvara çevirdim. Bacaklarımı bitiştirdim. Gözlerimi yumdum. Hayallere daldım. O iplikler ki benim karanlık, gamlı, korkunç ve keyif dolu kaderimi dokuyorlardı. Orada hayat ölümle iç içe geçiyor, çarpık görüntüler beliriyordu. Eski gizli istekler, önlenmiş boğulmuş istekler yeniden canlanıyor, intikam diye bağırıyorlardı. Orada, o anda doğadan ve görünümler dünyasından koptum. Edebiyat ırmağına bırakıyordum kendimi. Birkaç kez mırıldandım. Ölüm, ölüm, neredesin? Bu yatıştırdı beni. Gözlerim kapanmıştı. Muhammediye meydanında olduğumu gördüm. Yüksek bir dar ağacı kurmuşlar, odamın karşısındaki ihtiyar hurdacıyı asmışlardı. Sarhoş birkaç polis dar ağacının dibinde şarap içiyordu.
Kızdığı zaman karımda da görülen kırmızı bir surat, rengi uçmuş dudaklar, belirtilmiş gözlerle kaynanam elimden kavradı. Kalabalıktan çekti çıkardı beni. Kırmızı urbanlı celladı gösterdi. "Bunu da alsın, bunu da," dedi. Ah, korkmuş, sıçramıştım uykudan. Bir ocak gibi yanıyordum. Tere batmıştım. Yanaklarım yalaz yalazdılar. Kendimi bu kabustan kurtarmak için kalktım. Su içtim. Başıma yüzüme su çarptım. Yattım gene. Ama uyuyamadım. Odamın alacakaranlığında gözlerimi raftaki su testisine dikmiştim. Testi orada durdukça uyuyamamı sanıyordum. Yersiz bir korku vardı içimde. Testi düşebilirdi. Emin bir yere koymak için kalktım. Fakat bilinmeyen bir dürtüyle nasılsa elim çarptı. Düştü, kırıldı testi. Sonunda gözlerimi yumdum. Ama öyle sanıyordum ki dadım kalkmış gelmiş bana bakıyordu. Yorganın altında yumruklarımı sıktım. Ama olmadı olağanüstü bir şey. Derken yarı uykuda sokakta sesler duydum. Toprakta nalınlarını sürüyen ve ekmek peynir almaya giden dadımın ayak sesleri. Sonra uzaktan bir satıcı sesi. "Safra söker, karadut." Hayır, hayat, yorucu ve hep aynı. Yeniden başlıyordu. Ortalık daha da aydınlandı. Gözlerimi açınca gördüm. Dışarıdaki havuzda bir gün ışığı odamın penceresinden yansımış, tavanda titreşiyordu. Öyle uzak, silinmiş sönmüştü ki ben geceki rüyayı sanki yıllar önce çocukluğumda görmüştüm. Dadım kahvaltı getirdi. Dadımın yüzü çarpıtan aynalarda bir görüntü gibiydi. Öyle uzamış incelmiş göründü bana. İnanılmaz derecede gülünç göründü. Sanki büyük bir ağırlıkta aşağı çekilmişti yüzü. Dumanının bana dokunduğunu bildiği halde odamda nargile içerdi dadım. Zaten içmedi mi çekilmez olurdu. Bana sık sık ailesini, gelinini, oğlunu anlatır, akrabalarının dedikodusuna bu şehvetli keyfe beni de ortak ederdi. Ahmakça şeyler. Bazen durup dururken dadımın yakınlarının hayatını düşündüğüm oluyordu da bilmiyorum niçin diğerlerinin hayatı ve mutluluğu bende sadece nefret uyandırıyordu. Çünkü bilmiyordum. Benim hayatım yavaş yavaş ve acılı susmuş sona ermişti. O halde niçin o sağlıklı, iyi yiyen, iyi uyuyan, iyi çiftleşen ve benim dertlerimin zerresini hiçbir zaman duymayan ve yüzlerine her dakika ölümün kanatları değmeyen o ahmakların, o ayak takımının hayatlarını niye düşüneyim? Dadım bir çocuğa bakar gibi bakıyordu bana. Hep beni görsün istiyordu. Ben ki karımdan utanıyor, içeri girse tükrük kabımın üstünü örtüyor, saçımı sakalımı tarıyor, gecelik takkemi düzeltiyordum. Ama dadımdan ne sıkıldığım vardı ne de utandığım. Benim için önemi olmayan bu kadın neden bu kadar giriyor karışıyordu hayatıma? Hatırlarım. Vaktiyle kışın odadaki su sarnıcının üzerine bir kursi koyarlardı. Ben, dadım ve o kahpe. Bu kürsünün çevresinde uyurduk. Yarı karanlıkta gözlerimi açtıkça tam karşımdaki kapıyı örten işlemeli perdede resimler canlanırdı. Ne acayip ürkütücü bir perdeydi bu. Üzerinde bir Hint fakirine benzeyen kambur bir ihtiyar görülüyordu. Başında bir sarık, bir servi dibinde oturuyor, ellerinde setara benzeyen bir saz tutuyordu. Karşısında güzel bir genç kız vardı. Kız, Hint tapınaklarındaki rakkaselere, yani bayadellere benziyordu. Bilekleri zincirliydi ve ihtiyarın karşısında sırf mecbur olduğundan raks ediyor gibiydi. Gözümün önüne getiriyordum. Herhalde bu adamı bir kobra yılanıyla bir zindana kapatmışlardı. Ve adam saçı sakalı bembeyaz olmuş, bu haliyle çıkmıştı zindandan. Sırma işlemeli bir Hint perdesiydi o perde. Babam ya da amcam gittikleri uzak yerlerden göndermiş olmalıydılar. Üzerindeki tabloya fazlaca baksam korkardım. Henüz uyumuş dadımı uyandırırdım. Beni kucaklardı. Pis kokardı nefesi ve sert siyah saçları yüzüme batardı. Sabahleyin uyandığında yüzü gene o yüz olurdu da yüz çizgileri daha derine batmış, daha katılaşmış gibime gelirdi. Ben çoğu zaman unutmak, kendimden kaçmak için hatırlıyordum çocukluğumu.
Kendimi hasta olmadan önceki gibi hissetmek için. Sağlıklı hissedeyim kendimi. İçimde gene o duygu, bir çocuk olduğum duygusu belirmişti. İkinci bir varlık, öleceğime, yok olacağıma acıyordu. Halime, bu çocuk ölecek. Ona acıyordu. Hayatımdan endişelendiğim zamanlarda dadamın sakin yüzünü, solgun benzini, batık hareketsiz bulanık gözlerini, ince burun kanatlarını, geniş ve kemikli alnını görünce o eski anılar uyanıyordu içimde. Belki de ondan esrarlı dalgalar yayılıyordu. Beni de bu yatıştırıyordu. Şakağında bir et beni vardı. Bir kıl uzamıştı bu benden. Ama sanki ben bu beni ilk gün görmüştüm. Daha önce hiç böyle bir dikkatle bakmamıştım yüzüne. Dadıcık dıştan değişmişti ya, içten hep aynı kalmış. Yalnız hayata bağlılığı artmıştı. Ölümden korkuyordu. Güz gelince evlere sığınan sinekler gibi. Bana gelince benim hayatım her gün, her dakika değişiyordu. Öyle sanıyordum ki zamanın geçişi ve insanların seneler ilerledikçe karşılaştıkları değişimler bende 1000 kat daha hızlı ve sert oldu. Ama beri yanda bu gelişmenin getirdiği mutluluklar bunların toplamı sıfıra doğru geriledi. Hatta sıfırın da altına düştü. Bazı kimselerin ölümle savaşı daha 20'sinde başlar. Birçokları daha yağı bitmiş lambalar gibi sessiz, yavaş, ecelleriyle sönerler. Öğle üstü dadım yemeğini getirdi. Çorba kasesini devirdim. Bastım çığlığı. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Bütün ev halkı kapıma toplandı. O kahpe de geldi. Ama hemen geri döndüm. Karnına baktım. Şişti karnı. Hayır, henüz doğurmamıştı. Gittiler. Hekime haber saldılar. Hiç değilse bunu yaptım. Bu ahmakların başına iş açtım diye içten içe seviniyordum. Çenesinde 3 tel sakal, hekim başı geldi. Afyon içmeme izin vermişti. Çektiğim cefalara bundan değerli bir deva mı olurdu? Afyon içince büyük, latif, büyülü ve yüce düşüncelere kavuşuyor, bu dünyanın ötesindeki alemlere geçiyordum. Hayallerim, düşüncelerim, yeryüzü nesnelerinin ağırlık ve bağlılıklarından kurtuluyor, sessizlik ve huzur göklerine yükseliyordu. Bir yarasanın yaldızlı kanatlarına koymuşlardı da beni, boş ve parıltılı bir dünyada engelsiz, yasaksız uçuyordum sanki. Öyle derin ve keyifli bir haldi ki bu. Ölümün verebileceği keyif onun yanında pek küçük kalırdı. Mangal başından kalktım. Avluya bakan pencereye gittim. Dadım güneşe oturmuş, sebze ayıklıyordu. Gelinine şunları söylediğini duydum. Hepimiz üzülüyoruz. Allah öldürse de kurtarsa zavallıyı. Benden hayır kalmadığını hekimbaşı söylemişti ona. Ama ben hiç şaşmadım. Ne ahmaktı bu insanlar. 1 saat sonra ilacımı getirdiğinde dadım öyle ağlamıştı ki gözleri kızarmış şişmişti. Ama kendini zorluyor, karşımda gülümsüyordu. Oyun oynuyorlardı. Hepsi bana oyun oynuyorlardı. Hem de ne berbat bir oyun. Akıllarınca ben de bunu bilmiyordum. Peki ama neden bu kadın bana ilgi gösteriyordu? Kendini neden benim dert ortağım biliyordu? Vaktiyle verdikleri para karşılığı pörsük kara küçük kova gibi memelerini ağzıma tıkmıştı. Keşke kurt düşseydi de o memelere. Onları görmek, bir zamanlar hayat suyunu o memelerden emdiğim, vücudumuzun sıcaklığını birbirimizle paylaştığımızı düşünmek bana tiksinti veriyordu. Ben küçükken her tarafımı ellerdi benim. Bu yüzden hala ancak kocasız kadınlarda mümkün bir yüzsüzlükle bakardı bana. Bir zamanlar çişimi yaptırırken nasıl bakıyorduysa, şimdi gene o gözlerle seyrediyordu beni. Kim bilir, belki de bazı kadınların mahbubeleriyle yaptıkları gibi. Kendini benimle tahrik ve tatmin etmişti. Benimle hala nasıl bir dikkat ve tecessüsle oynuyor, kendi deyişiyle nazlıyor, pışpışlıyordu beni. Karım olacak kahpe ilgilenseydi de benimle, ben hiçbir zaman da adamı yakıştırmasaydım yanıma. Çünkü içten içe gerçekten inanıyordum. Karımdaki duygu ve düşünce dadımdakinden çok fazladır. Ve bendeki bu utanma, haya duygusunun kökeni de sadece şehvettir. Bütün bunlar benim dadımdan niçin daha az utandığımı ve neden yalnız onun benimle ilgilendiğini açıklar. Dadım, kaderinin bu olduğuna,
yaldızının bu olduğuna inanıyordu. Ayrıca hastalığından yararlanıyor, içindeki dertleri sayıp döküyordu. Aile çekiştirmelerini, ferahlamalarını, basit yapışkan dilenci ruhunu ve ayrıca ne çok yakıp yakılacak gelininden çektiklerini anlatıyordu bana. Geline biraz da kuma gözüyle bakıyordu. Aşk ve şehvetle oğlunu ayırmıştı kendisinden. İçi kin dolu anlatıyordu. Güzel olmalıydı gelin. Avluya bakan pencereden görmüştüm. Kestane rengi gözler, sarı saçlar, küçük düz bir burun. Dadım bazen bana peygamber mucizeleri anlatıyordu. Aklınca beni bu yoldan teselli etmek istiyordu. Ama ben ondaki o dar kafaya ve ahmaklığa gıpta ediyordum. Bazen bana günün haberlerini veriyordu. Örneğin birkaç gün önce bana şunu söylemişti. Kızım, yani o kahpe, vakti gelmiş, kıyamet gömleği dikmiş çocuğa, böyle dedi. Sonra biliyormuş, o da biliyormuş gibi teselli etti beni. Bazen gidiyor, komşulardan ilaç getiriyordu bana. Büyücüye, falcıya gidiyor, benim için akıl danışıyor, kehanetler dileniyordu. Geçen yılın son çarşambasına gitmiş, eve bir kase soğan, pirinç ve kokmuş yağ getirmiş, bunları benim iyi olmam için dilediğini söylemişti. Bu rezaletleri gizlice yemeğime kattı. Bana yedirdi. Belirli zamanlarda beni, hekim başının verdiği, kaynattırdığı o felaket sıvıları içmeye zorluyordu. Zafa otu, meyan kökü, kafur, baldırı kara, papatya çiçeği, defne yağı, keten tohumu, çam fıstığı, nişasta, su teresi ve daha bir sürü süprüntü. Birkaç gün önce bana bir dua kitabı getirdi. Üzeri bir karış tozla kaplı. Ama ne bu kitap ne de o aşağılık adamların elinden kafasından çıkmış başka kitaplar, yazılar, düşünceler giderdi derdime. Onların o yalanlarına, o saçmalıklarına ne ihtiyacım vardı? Ben kendim geçmiş tesellilerin bir toplamı değil miydim? Onların tecrübeleri bana miras kalmamış mıydı? Geçmiş bende benimle yaşamıyor mu? Ama hiçbir vakit ne mescit, ne ezan, ne abdest, ne ağız çalkalamalar, ne kendisiyle Arapça konuşmamız, gerekli tek kudretli olan şeyi, yüce ve mutlak olan varlığı, onun karşısında dürüst ya da hilekar olmak beni etkilememişti. Gerçi evvelce sağlığım yerindeyken birkaç kere ister istemez yolum düştü camiye ve kalbimi camideki diğer insanların kalpleriyle birleştirmeye çalıştım. Fakat gözlerim duvardaki çinilerde, nakışlardaydı. Onlara bakarak tatlı hayallere daldım. Elimde olmadan böylece bir kaçış yolu buldum kendime. Dua sırasında gözlerimi yumdum, ellerimi yüzüme kapadım, bir gece yarattım kendime. Bu gecenin karanlığında da bir rüyada gibi sorumsuz, kendi duamı okudum. Fakat sözcükleri huşu içinde söylenmedi bu duanın. Çünkü ben Tanrı'yla, yüce varlıkla değil, sevdiğim, tanıdığım birisiyle konuşmaktan hoşlanıyordum. Çünkü benim için çok yükseğimdeydi Tanrı. Sıcak, nemli yatağımda yatarken bütün sorular önemini kaybediyordu. Tanrı gerçekten var mı? Yoksa kutsal imtiyazlarının korumasını gözeten bu yeryüzü güçleri tarafından vatandaşlarını daha da rahat sömürebilmek için kendi tasarılarına göre mi yaratılmışlardır? Yeryüzünün gökyüzüne bir yansıması mıdır? Bu gibi şeyleri artık umursamıyor, ben yalnız sabaha çıkıp çıkmayacağımı bilmek istiyordum. Ölümün karşısında mezhebin, imanın, itikabın ne kadar gevşek ve çocukça olduğunu hissediyordum. Sağlığı yerinde ve mutlu olanlar için eğlencelik şeylerdi bunlar. Ölümün ve çektiklerimin korkunç gerçeği karşısında kıyamet günü üzerine, ruhun ahiretteki mükafatları üzerine bana telkin ettikleri şeyler tatsız bir aldatmaca oluyordu. Bana öğrettikleri dualar ölüm korkusu karşısında etkisizdiler. Hayır, ölüm korkusu yakamı bırakmıyordu. Dert çekmeyenler anlamazlar bu sözleri. Yaşamak arzusu içimde o kadar güçlenmişti ki, uzun hafakan ve ıstırap saatlerimi telafi için en küçük bir mutluluk dakikası yetiyordu. Derdin, meşakkatin varlığı ama hiçbir anlamları olmadığı görülüyordu bunların. Aşağılık adamların arasında bilinmeyen bir soydandım ben. Eskiden benim de dünyalarımda olduğumu unutmuşlardı. Korkunç bir şeydi bu. Ne tam diri, ne tam da ölü gibi hissetmek. Bir canlı cenazeydim ben.
Ne de beni diriler dünyasına bağlayan bir şey vardı. Ne de ölümdeki unutmadan, huzurdan yararlandığım. Gece olmuştu. Afyonumu içtiğim mangal başından kalktım. Odamın penceresinden dışarı baktım. Kapalı kasap dükkanı önünde bir siyah ağaç vardı. Koyu gölgeler iç içe geçmişlerdi. Her şeyin boş ve geçici olduğunu hissettim. Katran gibi siyah gökyüzü delik deşik eski kara bir çadırı andırıyordu. Deliklerinde sayısız yıldız parıldaşıyordu. Bir ezan sesi yükseldi. Zamansız bir ezandı bu. Bir kadın, belki de o kahpe, sancısı tutmuş doğuruyordu sanki. Öyle bir ses, çığlıkların içinde bir köpeğin uluduğu gibi işitiliyordu. Düşündüm. Gökte herkesin bir yıldız olduğu doğruysa, benimki çok uzakta, karanlık ve pek önemsiz bir yerde olmalıydı. Belki de benim için bir yıldız yoktu. Derken bir sürü sarhoş polis sesi duyuldu. Edepsizce şakalaşarak geçiyorlardı sokaktan. Bir koro oldular, bir şarkı okudular. Gel gidelim içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu, ne zaman içelim? Korkmuş kenara çekildim. Sesleri havada acayip bir yankı yaptı. Azar azar dağıldı. Yok oldu. Hayır, benimle bir işleri yoktu. Bilmiyorlardı ki her şey tekrar sessizliğe, karanlığa gömüldü. Lambamı yakmadım. Karanlıkta oturmak hoşuma gidiyordu. Bu her yere, her şeye sızan koyu, akıcı maddeye alışmıştım. Kayıp düşüncelerim, unutulmuş korkularım, beynimin hangi köşesinde gizlendiklerini bilmediğim hayallerim karanlıkta canlanıyorlardı. Kımıldamaya başlıyor, bana kaş göz gezdiriyor, yüz göz çarpıtıyorlardı. Odanın köşesi, kapı perdesinin arkası hep bu şekilsiz, tehdit eden fikir ve hayallerle doluydu. Orada, perdenin yanında korkunç bir karaltı vardı. Kımıldamıyordu. Ne mahzundu, ne memnun. Ne zaman ondan yana dönsem, gözlerimin içine bakıyordu. Onu tanıyordum. Çocukluğumda görmüş gibiydim. Nevruz'un 13. günü görmüştüm. Suran kıyısında öteki çocuklarla körebe oynarken görmüştüm. Bana o zaman şaklaban, zararsız cüceler kılığında görünmüştü. Yüzü penceremin karşısında kasabın yüzüne benziyordu. Hayatıma karışmıştı sanki. Onu pek çok görmüş gibiydim. Bu gölge benim benzerimdi adeta. Hayatımın sınırlı çemberi içinde o da vardı. Lambayı yakmak için yerimden kalkınca karaltı eridi. Yok oldu. Aynaya gittim. Yüzümü inceledim. Fakat gördüğüm çehreyi tanıyamadım. İnanılmaz bir şeydi. Dehşet veriyordu. Görüntüm benden daha diriydi. Güçlüydü şimdi. Bense bir tasvir, bir resim gibiydim. Bu odada yalnız kalamazdım kendi tasvirimle. Kaçarsam peşimden gelir. Bu yüzden korkuyordum. Neredeyse boğuşacak iki kedi gibiydik. Elimi kaldırdım. Gözlerimi kapadım. Avucumun oyunda sonsuz bir gece yaratmak istedim. Korku her zamanki gibi apayrı bir sarhoşluk verdi bana. Başımın döndüğünü, dizlerimin çözüldüğünü hissettim. Midem bulanıyordu. Ansızın ayakta durduğumu fark ettim. Garipti bu. Bir mucize. Ben asıl ayakta durabilirdim. Bana öyle geldi ki azıcık kımıldasam dengemi kaybederdim. Sendeleme gibi bir şey hissediyordum. Toprak ve üstündekiler sonsuz uzaktaydılar benden. İçimde müphem bir arzu, bir deprem olsa da, bir yıldırım düşse de sakin pırıl pırıl bir dünyaya yeniden doğsam. Uykuya yatmadan önce birkaç kere tekrarladım. Ölüm, ölüm. Ağzımı açmamıştım. Gene de ürktüm sesimden. Eski cesaretim kalmamıştı. Güz gelince evlerde dolaşan sinekler gibiydim. Kendi kanatlarının vızıltısında ürken, kurumuş ve cansız sinekler gibi. Bir süre birbirlerine sokulmuş, hareketsiz duvarlarda dururlar. Ama henüz sağ olduklarını hisseder hissetmez
Yılmadan kapılara duvarlara atarlar çarparlar kendilerini ve odaya ölü gövdeleri düşer. Ve gövdelerim kapanır kapanmaz karşımda sisli bir dünya belirdi. Kendi yarattığım ve düşüncelerime hayallerime uygun bir dünya herhalde uyanıkkenki dünyamdan çok daha gerçek, daha doğal bir dünyaydı. Sanki düşünce ve hayallerim için bir engel, bir bağ kalmıyor, o zaman ve mekan baskısı kalkıyordu. Gizli ihtiyaçlarımın doğurduğu birikmiş yığılmış bir şehvet duygusu uykuda özgürlüğüne kavuşuyordu. Biçimler, durumlar inanılmaz fakat doğal çizgileriyle canlanıyordu. Uyanınca da varlığımdan şüphe ediyor çünkü zaman ve mekan kavramımı yitirmiş oluyordum. Sanki rüyamı ben düzenliyor, yorumlarını önceden biliyordum. Gece bir hayli ilerlemişti ki uyandım. Birden kendimi bilmediğim bir kentin sokaklarında buldum. Acayip geometrik şekillerde prizma, konikesi, kübik evler, dar ve karanlık pencereli evler, kapı ve duvarlarını gündüz sefaları sarmıştı. Başı boş dolaşıyor ve rahat nefes alıyordum. Fakat bu kent halkı garip bir ölümle ölmüşlerdi sanki. Oldukları yerde kuruyup kalmışlardı. Ağızlarından 2 damla kan sızmış, elbiselerine akmıştı. Dokunacak olsam başları kopup yere düşüyorlardı. Bir kasap dükkanı önünde bizim komşu ihtiyar hurdacıya benzer bir adam gördüm. Boynuna bir şal bağlamıştı ve elinde bir bıçak vardı. Kapakları kesilmiş gibi kıpkırmızı gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Bıçağını elinden çekip almak istedim. Adamın başı koptu. Yere yuvarlandı. Öyle korktum ki kaçtım. Sokaklarda koşuyordum. Gördüğüm bütün insanlar oldukları yerde kurumuşlardı. Korkumdan arkama bakamıyordum. Kayınpederimin evi önüne geldiğimde karımın kardeşini, o kahpenin küçük kardeşini eşikte oturuyor buldum. Elimi soktum. Cebinden 2 çörek çıkardım. Eline tutuşturmak istedim. Ama daha dokunmuştum ki oğlanın başı koptu. Yere yuvarlandı. Bağırmıştım. Uyandım. Ortalık henüz tam aydınlanmamıştı. Kalbim fena çarpıyordu. Tavan başıma çökmüş, duvarlar olabildiğine kalınlaşmıştı sanki. Göğsüm çatlayacak gibiydi. Bulanık görüyordum. Uzun zaman şaşkın odadaki direklere baktım. Saydım onları. Sonra baştan başladım. Gözlerimi tam kapamıştım ki sesler duydum. Dadım gelmiş, odayı süpürüyordu. Yukarıdaki odada kahvaltı hazırlamıştı bana. Yukarıya çıktım, pencere yanına oturdum. Karşısındaki ihtiyar hurdacı bu yukarıdan görülmüyordu. Yalnız sol köşede kasabı görüyordum. Odamdaki pencereden ürkütücü, ağır, yavaş ve ölçülü görünen hareketleri bu yukarıdan bakınca gülünçtü. Bir çareydi. İnsanın bu adam nerede? Kasaplık nerede? Oyun oynuyor bu diyesi geliyordu. Yanlarına 2'şer kesilmiş koyun asılı, siyah lagar beygirler çıka geldiler. Kuru kuru ve derinden öksürüyorlardı. Kasap tombul eliyle sakalını sıvazladı. Alıcı gözüyle inceledi koyunları. İçlerinden ikisini epey güçlükle dükkanına taşıdı. Çengelleri astı ve okşadı butlarını. Herhalde geceleyin karısını ellerken de koyunlarını hatırlarmış. Karısını kesse ondan ne kazanacağını düşünmüştü. Süpürme bitince aşağı odama indim. Bir karar verdim. Korkunç bir karar. Bitişik odaya geçtim. Kutumdaki kemik saplı bıçağı çıkardım. Eteğime sildim. Temizledim yüzünü. Yastığımın altına soktum. Çoktandır aklıma koymuştum bunu. Bilmiyordum koyunları kesip biçer parçalarken tartarken kasaplar neler düşünüyordu. Sonra da bakışlarında öyle bir mutluluk oluyordu ki elimde olmadan onun yaptıklarını yapmak isteğimi hissetmiştim. Bu keyfi benim de tatmam gerekiyordu. Odamdaki pencereden gökyüzünde bulutların ortasındaki mavi kocaman bir delik görülüyordu. Oraya varabilmek için çok yüksek bir merdivene tırmanmam gerektiğini düşünüyordum. Ufku kuşatan kalın sarı bulutlar ölümle bulanmış kente abanıyorlardı. Korkunç ve keyifli bir hava. Bense bilmiyorum niçin yere eğilmiştim. Böyle havalarda hep ölümü düşünmüştüm. Ama ancak şimdi ölümün bana kanlı yüzünü gösterdiği, kemikli ellerini boğazıma doladığı,
Şu anda vermiştim bu kararımı. Ardından Allah rahmet eylesin. Rahata erdi. Dedirtmek için kahpeyi de beraber götürecektim. O anda penceremin altında üzerinde siyah bir örtü, bir de yanan mum, bir tabut götürüyorlardı. La ilahe illallah sesleriyle hayallerimden uyandım. Dükkancılar ve yoldan geçenler işlerini bırakıyor, yollarını değiştiriyor, tabutun arkasından 7 adım yürüyorlardı. Kasap da sevap kazanmak için 7 adım yürüdü. Sonra dükkanına döndü. Yalnız ihtiyar hurdacı kımıldamadı yaygısının başından. Yüzleri de ne ciddiydi hepsinin. Belki ölümün ve öbür dünyanın sırlarını düşünüyorlardı. Dadım kaynamış otlarımı getirdi. Kaşlarını çatmıştı. Kocaman tesbihini çekiyor, zikrediyordu. Namazdan sonra odamın kapısına yaslandı. Yüksek sesle tekrarladı boynuma. Allah'ım, Allah'ım. Sağları yargılamak sanki benim elimdeydi. Ama bütün bu maskaralıklar beni hiç etkilemiyordu. Aksine şuna seviniyordum ki o aşağılık kimseler de yalancıktan ve geçici ama ne de olsa birkaç saniye için benim yaşadığım alemlerden geçiyorlardı. Benim odam da bir tabut değil miydi? Yatağım mezardan daha soğuk, daha karanlık değil miydi? O yatak ki hep hazırdı ve beni uykuya çağırıyordu. Bir tabutta olduğum duygusunu sık sık yaşamışımdır. Geceleri odam küçülüyor, bunaltıyordu beni. Mezarda hissedilen de bu değil midir? Kim bilir ölümden sonra ne hissedileceğini? Vücuttaki kan pıhtılaşıyor, bazı organlar 24 saat sonra çürümeye başlıyor ya, saçlar, tırnaklar ölümden sonra daha bir süre uzamaya devam ediyorlar. Kalp durunca da duygular, düşünceler kayboluyor mu? Yoksa kılcal damarlarda kalan kan sayesinde belli belirsiz bir hayat sürüp gidiyorlar mıydı? Ölüm olayı aslında korkunç bir şey. Ya öldüklerini kavrayanların hissettikleri? Yaşlılar vardır gülümseyerek ölürler. Uykudan sağdan sola döner gibi. Veya sönmesi gibi yağ biten bir lambanın. Ama sağlam bir genç ölüme karşı var gücüyle savaştıktan sonra birdenbire ölürse neler hisseder? Ben ölmeyi, beden hücrelerimin çürümesini öyle çok düşündüm ki korkmaz oldum ölümden. Hayır, aksine yok olmayı gerçekten ister oldum. Yalnız bir şey ürkütüyordu beni. Beden zerrelerimin o aşağılıkların zerrelerine karışacağı düşüncesi. Bunu düşünmeye tahammül edemiyor, öldüm mü upuzun parmaklarım olsun istiyordum. O uzun, hassas parmaklarla kendi zerrelerimi bir bir toplar, avuçlarımda saklar, kendi malım olan zerrelerimin o aşağılık adamların bedenlerine geçmesini böylece önlerdim. Ah, keşke ölümün eşiğinde olanların hepsi bu benim gördüklerimi görselerdi. Bazen bunu da düşündüm. Istırap, korku, dehşet ve yaşama arzusu hepsi bitmişti bende. Bana telkin ettikleri dini inançlardan kurtulmuş, huzura ermiştim. Tek tesellim ölümden sonra hiçlik ümidiydi. Orada tekrar yaşamak düşüncesi içimi korku saldırıyordu. Beni hasta ediyordu bu düşünce. Ben ki henüz yaşadığım dünyaya bile alışamamışım. Bir başka dünya neyime vardı ki benim? Neyime yarardı ki benim? Bana göre değildi bu dünya. Bir avuç yüzsüz, dilenci, bilgiç, kabadayı, vicdansız, açgözlü içindi bu. Onlar için kurulmuştu bu dünya. Yeryüzünün, gökyüzünün güçlülerine avuç açanlar, yaltaklanmasını bilenler onlar içindi. Kasap dükkanı içinde bir sinir parçası için kuyruk sallayan aç köpek gibiydi onlar. Ve ikinci bir hayat düşüncesi korkutuyor, hasta ediyordu beni. Hayır, bu bütün öğütü veren dünyaları, bütün bu iğrenç yüzleri görmeye ihtiyacım yoktu benim. Tanrı bir sonradan görme miydi ki dünyalarını ille de göstermek istesin bana? Ama ben, ne yalan söyleyeyim, yeni bir dünya gerekiyorsa, duygularım, düşüncelerim uyuşsa körelse isterdim. O zaman rahat nefes alır, hasta olmaz, ömrümü bir Lingang tapınağında sütunların gölgesinde bir başıma geçirir, gözlerimi güneşten korumaya, insan seslerinin hayat gürültüsünün kulaklarımı tırmalamasını önlemeye bakardım. Kışın bir deliğe gizlenen hayvanlar gibi kendi içime ne kadar çekilsem, başkalarının sesini o kadar net duyuyor, kendi sesimi boğazımda işitiyordum. Yalnızlık
ve inziva sonsuz koyu yoğun gecelere benziyordu. Koyu, yapışkan, bulaşıcı karanlıkları olan ve boş kentlere çökerek şehvet ve kin uykuları yaymayı bekleyen gecelere benziyordu. Fakat boğazım karşısında ben kendim için vardım. Soyut ve mecnunca bir kanıtlamaydım sadece. Sıkıcı bir şey. Cinsel ilişki anında iki kişi yalnızlıklarından kurtulmak için birbirine yapışır. Herkes de aynı delice kıpırdanışlar. Bir kapıdır bu. Yavaş yavaş ölümün derinliklerine yönelmiş bir pişmanlıkta karışıktır bu. Yalnız ölüm yalan söylemez. Ölümün varlığı bütün vehim ve hayalleri yok eder. Bizler ölümün çocuklarıyız. Hayatın aldatmacasından bizi o kurtarır. Hayatın derinliklerinden o seslenir. Yanına çağırır bizi. Ve biz henüz insanların dilini bile anlamadığımız yaşlarda ara sıra oyunlarımızı yarıda kesiyorsak bunun nedeni ölümün seslenişini duymuş olmamızdadır. Ömrümüz boyunca ölüm bize el eder, çağırır bizi. Her birimiz ansızın, sebepsiz düşüncelerle dalmıyor muyuz? Bu hayaller bizi öylesine sarıyor ki zamanı mekanı fark etmez olmuyor muyuz? İnsan bilmez bile ne düşündüğünü. Ama sonra kendini ve dış dünyayı hatırlamak, düşünmek için toparlanmak zorundadır. Bu da bir sesidir ölümün. Ter kokan nemli yatağımda göz kapaklarımın ağırlaşıp da kendimi yokluğa ve ebedi geceyi bırakırken bütün kayıp anılarımı, unutulmuş korkularım yeniden canlanıyordu. Yastığımdaki tüylerin hançer yüzlerine dönüşeceğini, ceketimdeki düğmelerin alabildiğince büyüyüp birer değirmen taşı gibi olacağını ve ekmeğin yere düşerse cam gibi kırılacağı korkusu, uyursam lambadaki yağın yere akacağı ve kenti tutuşturacağı korkusu, kasap dükkanı önündeki köpeğin ayaklarının altındaki at tırnakları gibi sesler çıkaracağı endişesi, ya ihtiyar hurdacı, yaygısı önünde gülmeye başlar da bitip tükenmez bilmezse gülüşleri, bunun ürküntüsü, avludaki havuzun kenarında solucanlar, Hint yılanları olursa korkusu, karyolan bir mezar taşına dönmüştü. Ve bu mezar taşı altında beni gömerse korkusu ve o dehşet, sesin kısılırsa nasıl bağıracağım, ya kimse bana yardım etmezse korkusu, içten içe beni kemiriyordu. Ah, çocukluğumu yaşamak istiyordum. Ama gelince anladım. Her şey çetin ve acı verici. Hep o günlerdeki gibi. Kasap dükkanı önündeki siyah lagar beygirler gibi öksürmek, sonra balgam çıkarmak zorunluluğu ve çıkardıklarımda kan bulmak korkusu, kan, gövdenin içlerinden gelen o yakıcı ılık tuzlu sıvı, o hayat iksiri hiç o kusmuklarla çıkarılmalı mı? Ve ölümün sürekli tehdidi. Ölüm ki geçer gider. Bütün düşünceleri paramparça eder. En ufak bir dönüş ümidi bile bırakmaz geride. Hayat, soğuk, kayıtsız, herkesin maskelerini çeker alır zamanla. Maskeleri de hani çoktur herkesin. Fakat bazıları hep aynı maskeyi kullanırlar. İster istemez kirlenir, yıpranır bu maske. Tutumlu kimselerdir bunlar. Bir kısmı evlatlarına saklarlar maskelerini. Bir kısmı da vardır ki boyuna maske değiştirirler. Ama yaşlandıklarında görürler ki bir sonuncu maske kalmış ellerinde ve bu da pek çabuk eskir. O zaman maskenin gerisinde gerçek yüzleri ortaya çıkar. Bilmiyorum. Odamın duvarlarında nasıl bir zehirli etki var ki düşüncelerimi zehirliyordu. Besbelli benden önce burada bir cani bir zırdele oturuyormuş. Hayır, yalnız odamın duvarları değil. Belki dışarıdaki manzara, o kasap, yaşlı hurdacı, dadım, o kahpe ve gördüğüm herkes, hatta arpa aşımı yediğim kase, sırtımdaki giysiler, hepsi birlik oldular. Bende bu düşünceleri onlar uyandırdılar. Birkaç gece önce bir hamama gitmiş, şahnisimde soyunmuştum. Düşüncelerimde yeni bir doğrultu o zaman başladı. Tellak başıma su döküyor, siyah düşüncelerim yıkanıyordu sanki. Hamamın buğulu duvarlarında gölgemi gördüm. Öyle ince, çelimsizdi ki 10 yıl önceki halim çocukluğumdaki gibiydi. Çok iyi hatırlarım. Hamamın terlemiş duvarlarında gölgem
O zaman da böyle görünüyordu. Gövdeme dikkat ettim. Kalçam, baldırlarım ve cinsel organım ümitsiz bir şehvet görünümündeydiler. Gölgeleri 10 yıl önceki gibiydiler. Ben çocukkenki gibi. Hayatımın serseri bir gölge gibi, hamam duvarındaki titrek gölgeler gibi anlamsız, maksatsız geçip gittiğini hissettim. Ama diğerleri iri yarı, sağlam, kalın enseliydiler. Şüphesiz gölgeleri de hamamın telli duvarlarında daha belirgin, daha büyük vuruyor. Benimki pek de çabuk silinirken onların gölgelerinin izleri uzun süre kalıyor görülüyordu. Soyunma yerinde tekrar giyinirken davranışlarımda, yüzümde, düşüncelerimde yeni bir değişme oldu. Sanki yeni bir çevreye, yeni bir dünyaya girmiş, sanki nefret ettiğim bu dünyaya ikinci kez doğmuştum. Ne olursa olsun yeniden kavuşmuştum hayata. Çünkü kurna başında bir tuz gibi erimemiş olmam bir mucizeydi benim için. Hayatım bana çok gayri tabi, çok silik ve inanılmaz görünüyor. Şu anda kullandığım kalemdanı süsleyen bir resim gibi. Belki de kalemdanın üzerine Mecnun, kuruntulu bir ressam yaptı o resmi. Dikkatle baktıkça tanır gibi oluyordum. Belki beni yazmaya da o resim zorluyordu. Bir servi çizilmiş, dibinde Hint fakirlerine benzeyen kambur bir ihtiyar oturuyor. Bağdaş kurmuş, bir abaya sarılmış, başında bir sarık ve sol işaret parmağının ağzına götürmüş, bir şaşkınlığı anlatır gibiydi. İhtiyarın karşısında siyah intiharlı bir genç kız raks ediyor, yadırganan hareketleriyle kız bir bayader belki. İhtiyarın karşısında raks ediyor. Elinde bir gündüz sefası. İhtiyarla kızın arasında bir dere var. Afyon mangalının başındaydım. Bütün karanlık düşüncelerim göksel ince bir dumanın içine erimiş, yok olmuşlardı. Böyle zamanlarda düşünen, rüya gören gövdem oluyor. Gövdem ağırlaştığında hava basıncından kurtulmuşçasına renkler, hayaller dolu bir dünya uçuşuyordu. Afyon kendi uyuşuk bitkisel ruhumu gövdeme üflüyordu ve ben bitkisel bir alemde dolanıyordum. Bitki olmuştum. Fakat sırtımda aba, mangalımın başında hayallere dalarken nedendir bilmem, ihtiyar hurdacıyı hatırladım. Yaygısı önünde de o bu şekilde bağdaş kuruyor, kamburu çıkmış, böyle benim gibi oturuyordu. Bu düşünce ürküttü beni. Yerimden kalktım. Üzerimden abayı attım. Aynanın önüne geçtim. Yanaklarım alev alevdi. Kasap dükkanında asılı etlerin rengindeydi. Ama karma karışık sakalıma rağmen yüzümde ruhani ve büyüleyici bir ifade vardı. Hasta gözlerim yorgun, kederli ve çocuksuydular. Yeryüzüne ve insana ilişkin bütün ağırlıklar içimde erimişlerdi sanki. Yüzüm hoşuma gidiyordu. Bakarken bir şehvet keyfi hissediyordum. Ayna karşısında konuştum kendimle. Derdim öyle derin ki, gözlerinin ta derinlerinde. Ağlayınca gözyaşların gözlerinin derinlerinden geliyor. Yoksa akmazdı gözyaşların. Sonra tekrar konuştum. Ahmaksın sen. Daha neden gecikiyorsun? Ne bekliyorsun? Daha ne umuyorsun? Bitişik odada bir şişe şarabın yok mu? İç bir yudum. Öl git. Ahmak. Ahmaksın sen. Ben havaya konuşuyorum. Kesik, kopuk, tutarsız düşüncelerde aklımdan geçenler. Sesimi boğazımda işitiyor ama sözcüklerin anlamlarını çıkartamıyordum. Başımın içinde bu sesler başka seslerle karışıyordu. Ateşim olduğu zamanlardaki gibi parmaklarım uzamıştı adeta. Göz kapaklarım ağırlaşmış, dudaklarım şişmişti. Başımı çevirince dadamı gördüm. Kapı aralığında duruyordu. Bir gülümsemedir aldı beni. Yüzü kıpırtısızdı. Sönük gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Ne şaşkınlık, ne öfke, ne keder. Öylece bakıyordu bana. Ahmakça davranışlar güldürür adamı. Ama benim gülüşümün daha derin bir anlamı vardı. Bu büyük ahmaklık, dünyanın o kavranılmaz, o kolay anlaşılmaz bütün diğer şeyleriyle bağlantı kurmuştu. Gecelerin karanlığında kayıp bir şeydi bu. Ölümün insanüstü bir davranışıydı bu. Dadım mangalı aldı. Ağır adımlarla odadan çıktı. Alnımdaki telleri sildim.
Avuçlarım beyaz lekelerle benek benek olmuştu. Duvara yaslandım. Başımı direğe dayadım. Biraz kendime geldim adeta. Sonra bilmiyorum nereden duymuştum bu teraneyi. Mırıldanmaya başladım. Gel gidelim içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu, ya ne zaman içelim? Her seferinde belli ediyordu gelmekte olduğunu. Ve bende apayrı bir ızdırap yaratıyordu. Gönlümde düğümlenen bir şeydi bu ızdırap. Bu kederli hal, kasırgadan az önceki havayı andırıyordu. O zaman gerçek dünya benden uzaklaşıyordu. Pırıl pırıl bir dünyada yaşamaya başlıyordum. Yeryüzü dünyasından ölçülemez uzaklıkta. Başka bir alemdeydi bu. O zaman kendimden korkuyor, herkesten korkuyordum. Belki de hastalığa bağlı bir şeydi bu. Zihnim zayıflıyordu bu yüzden. İhtiyar hurdacıyla kasabı pencereden görsem korkuyordum. Hareketlerinde, yüzlerinde neydi korkunç olan? Bunu bilmiyorum. Dadım bana kötü bir şey anlattı. Pire ve peygambere and içerek anlattı. İhtiyar hurdacıyı gece vakti karımın odasına girerken görmüş ve duymuş kapının ardından. O kahpe, şalını çıkar boynundan diyormuş adama. Olur şey değil. 2 ya da 3 gün önce haykırmıştım. Karım gelmişti. Odama girmiştim. Kendi gözlerimle görmüştüm. İhtiyarın kirli, sarı, çürük, çarık dişlerinin, arabalardan Arapça ayetlerle dökülen dişlerinin izleri vardı karımın dudaklarında. Ya bu adam ne zaman, niçin peyda oldu bizim evin karşısında? Evlenmemden az sonra. Acaba o muydu aşkı? O kahpenin aşığı. Hatırlıyorum. Hemen o gün ihtiyarın sergisine gitmiş, testinin fiyatını sormuştum. Yarık dudaklarını araladı. Boynundaki şalın kıvrımları arasında 2 çürük diş göründü. Güldü adam. Öyle kuru, çarpıcı bir gülüştü ki insanın tüylerini diken diken ediyordu. Bakmadan mı alıyorsun? Bu testi parasız. Ha, al git. Hayrını gör, dedi. Acayip bir sesle tekrarladı. Parasız. Hayrını gör. Elimi cebime soktum. 2 dirhem ve 4 peşiz bıraktım yaygısının üzerine. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle tekrar güldü. Utancımdan yer yarılsaydı da içine girseydim. Ellerimi yüzüme kapadım. Uzaklaştım. Sergilediği her şey hayatın bir kenara attığı kirli kalıntı öteberinin küf kokusu saçıyordu etrafa. Hayatın bu süprüntülerini herkesin burnuna uzatması, kendisinin de bir döküntü olduğunu göstermek için miydi yoksa? Kendisi de çökmüş, kocamıştı. Devriliyordu işte. Sergilediği şeyler de ölü pis şeylerdi. Kullanılır tarafları kalmamıştı. Fakat hayata dayatılıyorlardı. Ve çok anlamlıydı şekilleri. Bu ölü şeyler benim üzerimde yaşayan bir insanın bıraktığından daha derin bir etki bırakıyordu. Ama dadım haberini getirmişti bana. Herkese söylemişti. Pis bir dilenciyle demişti. Söylemişti dadım. O heriften yatağına bit çekmiş ve hamama gitmek zorunda kalmıştı karım. Hamamın terli duvarlarında karımın gölgesi nasıldı acaba? Şehvetli ve davetkardı mutlaka. Fakat karımın bu defaki seçimi o kadar fenama gitmedi benim. Çünkü ihtiyar hurdacı bayağı ve ahmak kadınları tavlayan o damızlıklar gibi değildi. Sırnaşık ve yavan değildi. İhtiyarın o yüzündeki tortular, umutsuzluk kabukları ve çevresine yaydığı o yoksulluk havası ona belki kendisinin bilmediği bir yarı tanrı görünüşü veriyordu. Ve çürük çarık öteberisi önünde bir yaratılış simgesi gibiydi bu adam. Evet, aralarından Arapça ayetler dökülen o 2 sarı çürük dişin izlerini ben karımın yüzünde görmüştüm. O kadın ki beni yanına yaklaştırmamış, beni tahrik etmişti. Bana bir kerecik olsun dudaklarından öptürmediği halde ben onu sevmiştim. Güneş batıyor, hüzünlü bir nakkarenin sesi duyuluyordu. İnsanda atalardan kalma hurafeleri, karanlık korkusunu uyandıran bir aciz ve yalvarış sesiydi bu. Yaklaştığını sezdiğim, beklediğim bunalım sonunda patlak verdi. Tepeye tırnağa yakıcı bir sıcaklık sardı beni. Boğulacak gibiydim. Yatağa attım kendimi. Gözlerimi yumdum.
Ateşimin çokluğundan sanki her şey büyüyor, çevresi genişliyordu. Tavan alçalacağına daha da yükselmişti. Gövdeme dar geliyordu giysilerim. Sebepsiz yere kalktım. Karyolanın kenarına oturdum. Mırıldandım kendi kendime. Bundan daha fazlası mümkün değil. Dayanılır gibi değil. Birden sustum. Sonra yüksek alaycı bir sesle konuştum. Bundan fazlası, sonra ekledim. Ah, ben ahmağım. Söylediğim sözcüklerin anlamlarına bakmıyor, sadece sesimin havadaki titreşimlerinden hoşlanıyordum. Yalnızlığı yok etmek için gölgemle konuşuyordum belki de. O anda inanılmaz bir şey gördüm. Kapı açıldı ve o kahpe içeri girdi. Demek ara sıra beni düşündüğü oluyordu. Teşekküre değerdi bu. Demek yaşadığımı, acı çektiğimi, ağır yavaş ölmekte olduğumu bile hatırlıyordu. Teşekküre değerdi bu. Fakat bilmek isterdim. Kendisi için öldüğümü biliyor muydu? Bilse mutlu ve rahat ölürdüm. Dünyanın en mutlu insanı ben olurdum. O kahpe odama girince kötü düşüncelerim yok olmuşlardı. Bilmiyorum, vücudumdan nasıl bir ışın, davranışlarımdan nasıl bir hava yayılıyordu ki yatıştırmıştı beni. Bu sefer iyi görünüyordu. Toplanmış, güçlenmişti. Tuz kumaşı bir pelerin vardı üzerinde. Kaşlarını inceltmiş, yanağına bir ben kondurmuştu. Rastık ve sürme çekmiş, allık sürmüştü. Hasılı donanmış etmiş, odama öyle gelmişti. Hayatından pek memnundu anlaşılan ve farkında olmadan sol işaret parmağını ağzına götürüyordu hep. Bu latif kadın, Süren ırmağı kıyısında körebe oynadığımız, entarisi kırmalı ve siyah kendisi ince zarif o kız mıydı acaba? Halleri çocuksu, özgür eteğinin altında bacakları göründükçe heyecanlandığım o kız mıydı? Şimdiye kadar farkına varmamıştım. Şimdi gözlerimin önünden bir perde kalkmıştı sanki. Bilmiyorum niçin. Kasap dükkanındaki koyunlar geldi aklıma. Büyük bir parça etten farksızdı o. O eski çekiciliklerinin hepsini yitirmişti. Boyanmış, süslenmiş, dolgun bir kadın olmuştu. Yaşamayı düşünen, katıksız bir kadın. Karım. Korkuyla görüyordum onu. Karım büyümüş, akıllanmış, bense çocuk kalmıştım. Hatta yüzüne ve gözlerine bakmaktan utanıyordum. O ben hariç kendini herkese veriyordu. Fakat ben onun çocukluğunu belli belirsiz tekrar yaşayarak kendimi teselli ediyordum. Saf, masum bir yüzü, geçici süreksiz halleri vardı çocukken ve yüzünde ihtiyar hurdacının diş izleri yoktu henüz. Hayır, aynı kimse değildi bu. Alaycı bir sesle sordu. Nasılsın? Cevap verdim. Sen serbest değil misin? Dilediğini yapmıyor musun? İyiyim, fenayım, sana ne bundan? Kapıyı vurdu gitti. Arkasına dönüp bakmadı bile. Bu dünyanın insanlarıyla, dirileriyle nasıl konuşulduğunu unutmuştum herhalde. Duygusuz olduğunu sandığım bu kadın, benim bu davranışıma kırılmıştı. Kaç kere kalkayım, elini ayağını öpeyim, ağlayayım, bağışlamasını için yalvarayım diye düşünmüştüm ama evet, ağlamak. Çünkü ağlarsam rahatlayacağıma inanıyordum. Kaç dakika, kaç saat, hatta kaç yüzyıl geçti bilmiyorum. Çılgına dönmüştüm ve çektiğim acıdan keyif duyuyordum. İnsanüstü bir keyifti bu. Ancak bende olabilirdi. Ve eğer varsalar, tanrılar bile duymazdı böylesine bir keyfi. Üstünlüğümü, o aşağılık insanlara, doğaya, tanrılara karşı, insan şehvetinin doğurduğu tanrılara karşı üstünlüğümü anlamıştım. Bir tanrı olmuştum. Tanrıdan da büyüktüm. Çünkü içimde sonsuz, ebedi bir ırmağın aktığını hissediyordum. Fakat o döndü geldi. Düşündüğüm kadar taş kalpli değildi. Kalktım. Eteğini öptüm. Gözyaşları ve öksürükler içinde ayaklarına kapandım. Bacaklarına yüz sürdüm. Birkaç kere asıl adıyla hitap ettim ona. Bambaşka bir ahengi, bir yankısı var gibiydi asıl adının. Ama kalbimden, can evimden kahpe, kahpe diyordum. Bir salatalık gibi serinletici hoş buruk tat veren bacaklarını öptüm. Ağladım. Pek çok ağladım. Bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Kendime gelince baktım.
O gitmişti. İnsanoğlunun bütün acılarını, sevinçlerini, aşklarını kendimde hissetmem için bana belki de bir an yetmişti. Üzerinde afyon içtiğim minderde nasıl oturduysam, şimdi de yaygısı kenarına çökmüş ihtiyar hurdacı gibi önünde is yapan lamba oturup kalmıştım öyle. Kımıldamıyor, şaşkın, sersem, lambanın salıverdiği dumanlara bakıyordum. Ellerimi yüzümü siyah bir kar gibi iz kaplamıştı. Bana bir kase arpa aşıyla pirinçli pilav getiren dadım, içeri girip de beni o halde görünce öyle korktu ki bağırdı. Geri çekildi. Elindeki sineği düşürdü. Hiç değilse onu korkutmuş olduğuma sevindim. Sonra ayağa kalktım. Fitilin ucunu kestim makasla ve aynanın önüne gittim. İsi yüzüme gözüme bulaştırdım. Ne korkunç bir görünüm. Gözlerimin alt kapaklarını aşağı çektim. Bıraktım. Gerdim uzattım ağzımı. Avurtlarımı şişirdim. Sakalımı yukarı kaldırdım. İkiye ayırdım. Büktüm kıvırdım uçlarını. Yüzümü gözümü çarpıttım. Ne kadar gülünç ve korkutucuydu yüz çizgilerim. Sanki içimde gizli ve tekin olmayan bütün hayalleri, gülünç, korkunç, inanılmaz bütün çehreleri böylece apaçıkça görüyordum. Tanıyor, biliyor, hissediyordum da. Gene de gülünç geliyordu bana bu haller. Bu çarpıtılmış yüzler. Evet, hepsi bendeydiler. Benim malımdılar. Korkunç, cinayetli, güldürücü maskeler. Parmak ucuyla bir dokunma yetiyor. Hemen yer değiştiriyorlardı ardından. Kur'an okuyan ihtiyarın, kasabın, karımın maskelerini kendi yüzümde görüyordum. Sanki benim maskemin birer yansımasıydılar. Hepsi içimdeydi ya. Hiçbiri benim değildi gerçekte. Benim mayam ve yüz ifadem esrarlı bir içgüdüden, ataların günaha girmelerinden, sevişmeleri ve ümitsizliklerinden oluşmamış mıydı sanki? Ben ki bu kalıtım yükünün gözeticisiydim. Delice ve gülünç bir his yüzünden yüzümdeki bu ifadeleri ister istemez sürdürmüyor muydum? Yüzüm belki ancak ölümle bu ayrılıştan kurtulur. Acaba o zaman, acaba o zaman kendi doğal haline kavuşur muydu? Ama acaba o zamanlarda bu durumda maskaraca bir iradenin yüzüme kazıldığı haller geride daha sert, daha derin izlerini bırakmaz mıydı? Ne olursa olsun elimden neler geleceğini kavramaya başlamıştım. Yeteneklerimi anlamıştım. Birden yüksek sesle güldüm. Fakat çok katı, korkunç bir gülüştü bu. Tüylerim diken diken oldu. Sesimi tanıyamadım. Benim dışımda bir sesti sanki. Bazen kulaklarımda çınlamış, yabancı bir gülüş, peşinden öksürmeye başlamış kanlı bir balgam, ciğerlerimden çıkan bir parça aynaya fırladı. Parmağımın ucuyla yaydım. Sıvıştırdım aynanın yüzüne. Arkama dönünce dadamı gördüm. Ay gibi solgundu yüzü. Saçları dağınık, gözleri fersiz ve ürkmüştü. Daha önce de getirmişti. Bir kase arpa aşı vardı elinde. Dehşet içinde bana bakıyordu. Ellerimi yüzüme kapadım. Yandaki küçük odanın perdesi arkasına kaçtım. Saklandım. Uyumak istiyordum. Başım bir ateş çemberiyle sarılmıştı. Lambaya koyduğum sandal ağacı yağını şehvet uyandıran keskin kokusu başıma vurmuştu. Karımın baldırları gibi kokuyordu. Damağımda buruk, hoş bir salatalık tadı vardı. Elimin tenimde gezdiriyor, bütün organlarımı, kalçalarımı, baldırlarımı, kollarımı hayalimde karımındakilerle karşılaştırıyordum. Onun kaba etlerinin, kıçının yuvarlaklığının, teninin sıcaklığı gözümün önünde iki kat canlanıyordu. Canlanmadan da kuvvetliydi bu. Çünkü bir ihtiyaç biçimine girmişti. Teni yanımda olsun istiyordum. Bu şehvetli kuruntudan kurtulmak için bir hareket, bir karar yeterliydi. Fakat başımı saran ateş çemberi öyle daraldı, öyle yakıcı oldu ki ansızın korkunç karaltıların çalkalandığı bulanık bir denize gömüldüm. Hava henüz karanlıktı. Sokaktan geçen bir güruh sarhoş polisin gürültüsüne uyandım. Kaba küfürler savuruyor, hep bir ağızdan söylüyorlardı. Gel gidelim içelim, reis şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu
Ya ne zaman içelim? Hatırladım. Hayır, ani bir ilhamdı bu. Bitişik odada bir şişe şarabım vardı. İçine kobra zehri katılmış ve bir yudumu hayatın bütün kabuslarını yok edecek bir şarap. Ama o kahpe, bu sözcük ona karşı arzumu daha da çoğalttı. Onu daha diri, daha hararetli getirdi gözlerimin önüne. Bundan daha iyi ne tasarlayabilirdim? O şaraptan bir kadeh ona verir, bir kadeh de ben içerdim. Aynı kavramlarla beraber ölürdük. Nedir aşk? O aşağılık kimseler için edepsizlik, geçici, adi bir zevk, bir eğlence. O aşağılık adamların aşkları açık saçık şarkılarda, edepsizliklerde, sarhoş ayık tekrarladıkları pis iğrenç sözlerde görülür. Eşeğimin toynağını soktum çamura. Bunun örneğindeki gibi. Fakat benim ona aşkım bambaşka bir şeydi. Evet, ben onu ta ne zamandır tanıyordum. Bu tuhaf çekik gözler, yarı aralıklı dar ağzı, perdeli sakin sesi, bunlar bende uzak, dertli anılar uyandırıyordu. Ben onlarda mahrum kaldığım, bağlı olduğum, elimden alındıkları bir şeyi arıyordum sanki. Beni ebediyen mi mahrum etmişlerdi ondan? Bu düşünce daha da korkunç bir duygu yaratıyordu bende. Öyle lezzetli ki ümitsiz aşkımın tesellisini onda buluyordum. Ve bir saplantı oldu giderek. Biliyorum niçin. Hep karşımdaki kasap geliyordu aklıma. Kollarını sıvayıp Bismillah diyor ve koyunları parça parça kesiyordu. Hali ve davranışları gözümün önündeydi hep. Sonunda kararımı verdim. Korkunç bir karar. Yataktan kalktım. Kollarımı sıvadım. Yastığımın altına sakladığım kemik saplı bıçağı aldım. Sırtımı kamburlaştırdım. Sarı bir abaya sarındım. Başımı ve yüzümü bir şalla kapandım. O anda kasapla hurdacının ruh hallerinden oluşan karışık bir duygu belirdi bende. Sonra ayaklarımın ucuna basa basa karımın odasına doğru yürüdüm. Karanlıktı odası. Kapıyı yavaş yavaş açtım. Rüya görüyordu herhalde. Yüksek sesle sayıkladı. Şalını çıkar. Yatağına yaklaştım. Sıcak, yumuşak soluklarını yüzümde hissettim. İnsanı dirilten tatlı bir alevdi bu. O havayı birkaç dakika teneffüs etseydim tekrar canlanırdım. Ah, ne kadar zamandır inanıyordum buna. Herkeste bu bendeki gibi ateşli soluklar olması gerekirdi. Odada bir başkası, aşıklardan biri olmasın diye sağa sola bakındım. Hayır, kimse yoktu. Yalnızdı. Hakkında söylenenler sırf yalan ve iftira olduğunu anladım. Kim bilir? Belki de bu bakireydi henüz. Ona yakıştırdığım hayallerden, suçlamalardan ötürü kendimden utandım. Fakat bir dakika bile sürmedi bu. Kapının arkasından bir aksırık sesi geldi. Sonra boğuk bir alaycı gülüş. İnsanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha duydum. Damarlarım çekildi. Ürperdim. O aksırmayı, o kahkahayı duymasaydım, onlar alıkoymasaydı beni, karar vermiştim. Gövdesini parça parça edecek, satsın diye müşterilere karşıdaki kasaba götürecektim. Budundan bir parçayı adak olarak Kur'an okuyan bir ihtiyara verecek, ertesi günde gidip soracaktım ona. Dün yediğin et ne etiydi biliyor musun? Eğer o gülümseseydi, o kahpenin gözlerini görmemek için bu işi gece vakti yapmam gerekiyordu. Beni azarlayan gözlerinden utanıyordum çünkü. Sonra karyolanın kenarından sarkan ve ayağıma takılan bir çamaşırı aldım yerden ve kaçtım odadan korku içinde. Bıçağımı dama attım. Bana bu canice fikirleri bıçak vermişti. Kasap bıçağına benzeyen bu bıçağı uzaklaştırdım kendimden. Odama dönünce lamba ışığını gördüm. Gömleğini getirmiştim. Çıplak etine giydiği pis bir gömlekti bu. Yumuşak ibrişim bir Hint gömleği ki teninin kokusunu emmişti. Yasemin kokuyordu. Ve teninin sıcaklığından, diriliğinden bir şeyler kalmıştı üstünde. O kokuyu içime çektim. Bacaklarımın arasına koydum gömleği. Uyudum. Hiçbir gece böyle rahat uyumamıştım. Sabah erkenden karımın bağırmalarına uyandım. Gömleğinin kaybolduğundan yakınıyor ve tekrarlıyordu. Yepyeni tertemiz gömlek. Oysa renkleri parçalanmıştı gömleğin. İş sarpa bile sarsa
Geri vermeyecektim bunu. Karımın eskimiş gömleğinin bende kalması hakkım değil miydi? Dadım bana eşek sütü, bal ve ekmek getirdi. Siniye kahvaltının yanına bir de kemik saplı bir bıçak koymuştu. Bıçağı hurdacının sergisinde görmüş, satın almış, öyle demişti. Kaşlarını kaldırarak ekledi. Böyle şeyler lazım olur her zaman. Aldım. Baktım. Benim bıçağımdı bu. Sonra kırgın küskün dert yandı dadım. Bu sabah benim kız, o kahpe yani, payladı beni. Gece ben onun gömleğini çalmıştım sözde. Hani kötülemek gibi olmasın ya, karın dün bir çocuk düşürdü. Biliyoruz ki çocuk kendisi söyledi. Sözde hamamda gebe kalmış. Dün akşam sırtını ovuyordum. Gördüm kollarında çürükler vardı. Kendisi gösterdi. Karanlıkta bodruma indim de iyisi saatte olsunlar yaptılar dedi. Dadım devam etti. Sen bilmiyor muydun karının gebe olduğunu? Gülerek cevap verdim. Çocuk da besbelli hani şu Kur'an okuyan ihtiyar var ya ona benziyordu. Şüphesiz ona benziyordu. Dadım şaşırmış afallamış odadan çıktı. Benden böyle bir karşılık beklemiyor gibiydi. Birden ayağa kalktım. Ellerim titreyerek kemik saplı bıçağı aldım. Bitişik odada eski bir kutuya koydum. Kutunun kapağını kapadım. Hayır, çocuk bana asla benzeyemezdi. İhtiyar hurdacıya benzemişti bu çocuk. Öğleden sonra odamın kapısı açıldı. Küçük kardeşi, o kahpenin küçük kardeşi tırnağını kemirerek içeri girdi. Onları görenler abla kardeş olduklarını hemen anlarlar. Öylesine benzerlik, küçük bir dar ağız, dolgun nemli şehvetli dudaklar, inik göz kapakları, çekik gözler, şaşkın bakışlar, çıkık yanaklar, hurma rengi dağınık saçlar, buğday rengi bir yüz. Oğlan tıpkı o kahpeye benziyor, hatta ablasındaki o şeytan ruhundaki bir şeyler taşıyordu. Hayat savaşında sertleşmiş, duygusuz, ruhsuz bir Türkmen yüzü. Bir yüz ki yaşamasını sürdürmek için her şeyi doğal karşılar, hoş görür. Sanki doğa her şeyi çok önceden görmüştür. Belli ki ataları uzun zaman güneşlerde, yağmurlarda doğayla savaşmışlar, güçlenmişlerdi. Ve yalnız yüzlerini, görünüşlerini değil, yılmazlık, şehvet, hırs ve açlılıklarını da verdiler. Bıraktılar bunlara. Ben de bu çocuğun ağzının tadını biliyordum. Bir salatalık gibi buruk ve hoştu tadı. Şaşkın Türkmen gözüyle yüzüme baktı çocuk. Şahcan diyor ki, hekim söylemiş. Sen ölecekmişsin. Senden kurtulacakmışız. Ölmek nasıl olur? Dedi. Cevap verdim. Sen ona söyle. Ben çoktan öldüm. Şahçan dedi ki, çocuğum düşmeseydi bütün ev bizim olurdu. Kendimi tutamadım. Bir kahkaha attım. Kuru, korkunç. İnsanın tüylerini diken diken eden bir kahkahaydı bu. Öyle ki sesimi tanıyamadım. Çocuk korktu kaçtı. Kasabın keyfini şimdi anlamıştım. Kemik saplı bıçağını koyunların butlarını temizlerken içlerinde çamur gibi koyu pıhtı ölü kanlar toplanmış böğürsük etleri kesip kesip alırken ve koyunların boğazlarından damla damla kızıl kanlar yere akarken o duyduğu keyfin ne olduğunu anlamıştım. Dükkanın önündeki sarı köpek yere düşmüş ve donuk gözlerle dik dik bakan kesik öküz kellesi ve gözleri ölüm tozuyla perdeli bütün koyun başları onları da görmüşlerdi. Onlar da biliyordu bunu. Şimdi anlıyorum. Ben bir yarı tanrı olmuştum. İnsanların küçük adi bütün ihtiyaçlarının ötesindeydim. İçimde ebediyetin aktığını hissediyordum. Nedir ebediyet? Benim için ebediyet, Suren ırmağı kıyısında o kahpe ile körebe oynamaktan, sonra bir an gözlerim bağlı, başımı onun eteğine gizlemekten ibaretti. Birdenbire kendimle konuştuğumun farkına vardım. Garip bir şekilde oldu bu. Kendimle konuşmak istedim. Ama dudaklarım öyle ağır, uyuşuktu ki en küçük bir kıpırtıyı bile istemiyorlardı. Ama dudaklarım kımıldamadan da yahut kendi sesimi işitmeden de kendimle yüksek sesle konuştuğumu hissediyordum. Odam her an daha da karardı. Daha da daraldı. Bir mezar oldu adeta. Korkunç gölgeleriyle gece etrafımı sardı. Lamba is yapıyordu. Kürkümü giymiş, abamı omuzlarıma almış,
Boynuma şalımı sarmıştım. İki büklüm gölgem duvara vuruyordu. Gölgem çok çok güçlüydü. Belirgindi. Duvara vurmuş gölgem daha gerçekti vücudumdan. Sanki ihtiyar hurdacı, kasap, dadım ve o kahpe karım benim gölgelerimdiler. Ben bu gölgelerin içinde hapsedilmiştim. Bir baykuşa benziyordum. Ama iniltilerim boğazımda takılıp kalıyordu. Ve ben pıhtılaşmış kan olarak tükürüyordum onları. Şayet baykuş da hasta olsa da benim düşündüğüm şeyleri düşünürdü. Duvardaki gölgem tıpkı bir baykuş gölgesi gibiydi ve iki büklüm eğilmiş yazdıklarımı dikkatlice okuyordu. Anlıyordu besbelli. Bir o anlayabilirdi. Göz ucuyla gölgeme baktıkça korkuyordum. Karanlık ve suskun bir gece. Tıpkı hayatımın üzerine çökmüş bir gece gibi. Kapıdan, duvardan, perdenin arkasından bana yüz göz oynatan korkunç karaltılarla dolu gece. Bazen odam öyle daralıyordu ki bir tabutta yatıyordum sanki. Şakaklarım yanıyordu. Organlarımdan en ufak bir hareket beklenmezdi. Bir ağırlık göğsüme eziyordu. Siyah lagar beygirlerinin yanlarına asıp kasaba götürdükleri koyun ölüleri gibi ağır bir ağırlık. Ölüm ağırdan yavaştan kendi şarkısına mırıldanıyordu. Her sözcüğü tekrarlamak zorunda. Kekeme biri gibiydi ölüm. Tıpkı şiiri bitince gene baştan başlayan biri gibi. Ölümün şarkısı. Testere inleyişlerindeki titreme gibi. Tenin etlerinde rahneler açıyor. Feryatlar koparıyor. Ansızın susuyordu. Gözlerim henüz kapanmıştı ki odamın arka tarafından sokaktan bir güruh sarhoş polis geçti. Kaba küfürler savuruyor, hep birden söylüyorlardı. Gel gidelim içelim. Rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu. Ya ne zaman içelim. Sonunda düşeceğim ellerine, dedim içimden. Ansızın kendimde insanüstü bir kuvvet hissettim. Alnım serinledi. Yataktan kalktım. Sarı abamı omuzlarıma aldım. Şalımı 2-3 kere başıma doladım. Sırtımı kamburlaştırdım. Gidip koyduğum kutudan kemik saplı bıçağı çıkardım. Ve ayaklarımın ucuna basa basa kahpenin odasına gittim. Kapıyı araladım. Baktım. Koyu karanlıklarla gömülüydü içerisi. Dikkatle kulak kabarttım. Sesini duydum. Geldin mi? Şalını çıkar. Sesi çocukluğundaki sesi gibiydi. Tatlı bir ahenk taşıyordu sanki. Uykuda bilinçsiz mırıltılar gibiydi. Ben bu sesi evvelce derin uykularda duymuştum. Acaba rüya mı görüyordu? Kısıktı, perdeliydi sesi. Tıpkı süren ırmağı kıyısında benimle körebe oynayan o kız çocuğun sesi gibiydi. Bir an durdum öylece. Tekrar duydum. Gel, çıkar şalını, diyordu. Karanlıkta yavaşça odaya girdim. Abamı ve şalımı çıkardım. Soyundum. Ama bilmiyorum neden. Kemik saplı bıçağı elimde tutuyordum. Yatağına girdim. Yatağının sıcaklığı adeta taze can üfledi bedenime. Sonra bir zamanlar süren ırmağı kıyısında körebe oynadığımız o solgun yüzlü, çelimsiz gözleri, masum Türkmen gözleri gibi o küçük kızı hatırlayarak onun o tatlı, nemli ve ılık vücudunu kucakladım. Hayır, hayır. Yırtıcı ve aç bir hayvan gibi atıldım üzerine. Oysa bütün kalbimle tiksiniyordum ondan. Öyle sanıyordum ki aşk ve kin aynı şeydiler. Serin, solgun vücudu, karımın vücudu, avının çevresinde kıvırdayan bir kobra yılanı gibi yayıldı. Açıldı ve çemberine hapsetti beni. Göğsünün kokusu sarhoş ediciydi. Kollarını boynuma dolamıştı. Etinden hoş bir sıcaklık yayılıyordu. O anda hayatım sona ersin istedim. Çünkü o dakikada ona karşı bütün hıncım, bütün kinim yok olmuştu. Gözyaşlarımı tutmaya çalışıyordum. Ben farkına varmadan adam otu gibi bacakları bacaklarıma kenetlenmiş, kolları boynuma halkalanmıştı. Bu terü taze etin tatlı sıcaklığını duyuyordum. Kavrulan gövdemin her zerresi bu sıcaklığı içiyordu.
Hissediyordum ki bir av gibi yutmaktaydı beni. Korku ve keyif birbirine karışmıştı. Ağzı bir salatalığın buruk tadını veriyordu. Bu tatlı basınç altında ter döküyor, kendimden geçiyordum. Tenim, vücudumun her zerresi hükümleri altına almışlardı beni. Yüksek sesle zafer şarkıları söylüyorlardı. Ben mahkum ve biçare bu uçsuz bucaksız denizde uysal, itaatli, kendimi dalgaların keyfine bırakmıştım. Bir Yasemin ıtırı yayan saçları yüzüme yapışmıştı. Gövdelerimizin derinliklerinden acının ve sevincin feryatlarını dışarı vuruyordu. Birdenbire şiddetle ısırıldığını hissettim. Yırtılmıştı dudağım. Tırnağını da böyle mi ısırıyordu? Yoksa benim yarık dudaklı ihtiyar olmadığımı mı anlamıştı? Kendimi kurtarmak istiyor ama bunca çabama rağmen başaramıyordum bunu. Tenimizin etleri birbirine lehimlenmişti adeta. Delirdiğini sanıyordum. O keşmekeş içinde ve elimdeki bıçağın vücudunun bir yerine saplandığını hissettim. Sıcak bir sıvı. Yüzüme fışkırdı. Bir çığlık kopardı o ve beni bıraktı. Avucumda sıcak bir şey vardı. Ona dokunamadım. Elimi yumruk yaptım. Bıçağı attım. Bıçaksız elimi vücudumda gezdirdim. Katılaşmıştı. Ölmüştü o. Bir öksürük tuttu beni. Fakat öksürük de değildi bu. Kuru, iğrenç, insanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha. Korkudan titreyerek abamı omzuma aldım, odama döndüm. Lamba ışığında avucumu açtım. Gözüydü avucumda tuttuğum şey. Her yerim kana bulanmıştı. Aynaya gittim. Ama korkunun şiddetinden ellerimi yüzüme kapadım. Benziyordum. Hayır, ben o ihtiyar hurdacı olmuştum. Saçım, sakalım bir kobra yılanıyla bir yere kapatılmış da ölmemiş. Dışarı çıkan bir adamın saçı, sakalıydı. Bembeyaz olmuşlardı. Dudağım ihtiyarın dudağı gibi yarıktı. Kirpiklerim dökülmüştü. Bir avuç beyaz kıl birikmişti göğsümde ve içime yeni bir ruh girmişti. Başka türlü düşünüyor, başka türlü hissediyordum. Ve bilmiyordum kendimi onun elinden, içimde uyanmış iftirin elinden nasıl kurtaracağımı bilmiyordum. Ellerimi yüzüme kapamış, kendimi tutamıyor, gülüyordum boyuna. Öncekinden daha şiddetliydi bu gülüş. Vücudumu sarıyordu. Bedenimin hangi gizli oyuklarından geldiği belirsiz derin bir gülüştü bu. Hoş bir gülüş. Fakat boğazımda toplanıyor, boşluktan çıkıyordu. Ben ihtiyar hurdacı olmuştum. Istırabın şiddetinden, uzun derin bir uykudan uyanmış gibi. Gözlerimi ovuşturdum. Her zamanki gibi odamdaydım. Ortalık ağrıyordu. Bulutlu ve sisliydi pencere camları. Uzaktan horoz sesleri duyuluyordu. Önümdeki mangalın ateşinden geriye bir üfleyişle uçup gidecek bir avuç kül kalmıştı. Hissettim ki benim düşüncelerim de dayanıksız bir avuç kor gibiydi. Kül olmuştur. Bir üflemeye bakar. İlk aradığım şey kabristan'daki ihtiyar arabacıdan aldığım rey testisi oldu. Bulamadım. Bakındım. Kapıda gölgesi iki büklüm birini gördüm. Hayır. İhtiyar ve kambur bir adamdı bu. Başını ve yüzünü bir şala sarmış, pis bir mendile sarılı, testiye benzer bir şey vardı koltuğunda. Katı, korkunç bir gülüşle güldü adam. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle güldü. Ben yerinden kalkmak isteyince de odamdan çıktı gitti. Kalktım. Peşinden gidip mendile sarılı testiyi ondan almak istedim. Fakat ihtiyar şaşılacak bir çeviklikle çoktan uzaklaşmıştı. Koştum. Sokağa bakan pencereyi açtım. İhtiyarın kambur karaltısını gördüm sokakta. Gülüşünün şiddetinden omuzları sarsılıyordu ve o bağlı mendili koltuğuna sıkıştırmıştı. Sendeleyerek yürüyordu. Sislerin içinden gözden kayboldu. Döndüm. Kendime baktım. Üstüm başım yırtılmıştı. Tepeden ayağa kana belenmiştim. Çevremde 2 Mayıs böceği dolanıyordu. Ve küçük beyaz kurtçuklar kıvıl kıvıldı tenimde. Ve bir ölünün ağırlığı eziyordu göğsümü. Kitabın sonu.